Nurbanu. Manisa Sancak Sarayı'nın erzak deposunda sandığa iliştirilmiş etiketi gördüğü anda elini geri çekmedi. Boyalı ip düğümü, 10 yıl önce kendi ailesinin kapısında bağlanan düğümün aynısıydı. Başını kaldırdığında Rukiye Ketüda'nın da aynı etikete hiç alışılmadık bir dikkatle baktığını gördü. Nurbanu tanıdığını belli etmedi. Parmaklarını sandıktan çekti ama gözünü etiketten ayırmadı. Rukiye de yerinden kımıldamadı. Elindeki kalem kayıt defterinin üzerinde asılı kaldı. İki kadın aynı küçük düğüme iki ayrı sebeple bakıyordu. Biri onu saklamak için, öbürü bulmak için. O sabah depoda kimse ikisinin de aynı korkuyu taşıdığını bilmiyordu. İkisi de kendini değil, öbürünü tehlikede sanıyordu. Ve ikisinden hiçbiri bu sessiz bakışmanın hangisini önce ele vereceğini henüz bilmiyordu. Bu hikaye bu gece sana eşlik edecekse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Hikayeye girmeden önce küçük bir soru. Şu an hangi şehirdesin? Hangi ülkedesin? Saat kaç? Yorumlara yazabilirsin. Ben okuyorum. Şimdi Nurbanu'nun elini çektiği o sandığa, Rukiye Ketüda'nın hala bakmakta olduğu o etikete geri dönelim. Sandık hala açıktı ama Nurbanu artık ona bakmıyordu. Elini geri çektiği an deponun kapısı gıcırdayarak açıldı. İki hamal daha içeri girdi. Omuzlarında yeni bir yük. Nurbanu döndü, köşedeki boş yeri işaret etti. "Şunu oraya," dedi. Sesi her zamanki gibi düzdü. Bu onun her hafta yaptığı bir işti. Venedik gemilerinden gelen kargoyu saymak, listeyle karşılaştırmak, eksik varsa söylemek. Kimse ondan bu kadar dikkatli olmasını istemezdi. Ama Nurbanu yıllardır böyle çalışıyordu. Hane onu bu yüzden severdi. Sessiz, düzenli, hiçbir sandığı yanlış saymayan bir cariye. Rukiye Ketüda depoyu geçip onun yanına geldi. Elinde kayıt defteri vardı. Parmağı bir satırın üzerinde duruyordu. "Bu kargo eksiksiz mi?" diye sordu. Soru sıradandı. Rukiye her teslimatta aynısını sorardı. Ama bu kez gözleri Nurbanu'nun elinin az önce durduğu sandığa kaydı. Orada bir nefes kadar kaldı. Sonra tekrar Nurbanu'nun yüzüne döndü. "Eksiksiz," dedi Nurbanu. Sesi ölçülüydü. Cevabı kısaydı. Gerektiğinden fazla değildi. Rukiye başını salladı ama gitmedi. Gözlerini bir süre daha Nurbanu'nun elinden ayırmadı. Depoyu adım adım dolaştı, sandıkları tek tek gözden geçirdi. Her etikete birkaç saniye durup baktı. Bu da alışılmış bir şeydi. Ketüda kadın işini böyle yapardı. Yine de bugün bakışları her zamankinden uzun kalıyordu. Nurbanu listeye döndü, kalemi eline aldı. Yazarken elinin titremediğini fark etti. Bu en azından kendine güvenebileceği bir şeydi. İçinden geçen tek düşünce şuydu. Bu düğümü tanıyan bir tek ben değilim belki de. Depoyu geçerken gözü bir an köşede duran Meryem Kalfa'ya ilişti. Yaşlı kadın kumaş toplarını sayıyor, dudakları sessizce rakamları takip ediyordu. Başını kaldırmadı ama elindeki top bir an durdu, sonra yeniden hareket etti. Nurbanu, Meryem'in gözünden hiçbir şeyin kolay kaçmadığını yıllardır bilirdi. Depoda başka iki hizmetli daha vardı. Sandıkları taşıyor, aralarında düşük sesle konuşuyorlardı. Kimse Nurbanu'ya bakmıyordu. Ama Nurbanu, arkasında duran Rukiye'nin nefesini hissedebiliyordu. Kayıt defterinin sayfaları arasında bir kalem sesi, sonra sessizlik. Öd ağacı kokusu depoya sinmişti. Kargo ile birlikte gelen kumaşlardan. Nurbanu bu kokuyu her zaman severdi ama bugün burnuna nedense farklı geldi. Keskin, yabancı, tanıdık bir yerden gelen bir şey gibi. Kar semihinin soğukluğu, ayakkabılarının incecik tabanından içeri sızıyordu. Bu da her zamanki bir şeydi ama bugün Nurbanu bu soğukluğu daha çok hissediyordu. Kayıt defterinin kapandığı ses depoyu doldurdu. Rukiye kalemini kulağının arkasına sıkıştırdı ama gitmedi. Sandıkların arasında bir tur daha attı. Sanki bir şeyi tam olarak yerine koyamamış gibi. Son sandık da yerine kondu. Hamallar çıktı. Nurbanu listeyi katlarken parmağı bir an kağıdın kenarında durdu. Sonra bilinçli bir hareketle onu düzeltti. Kolunun altına sıkıştırdı ve kapıya yürüdü. Tam eşikten geçerken döndü, son bir kez depoya baktı. Rukiye hala oradaydı. Sandıkların arasında duruyor, elindeki kalemle her etiketi tek tek işaretliyordu. Bu günlük işinin bir parçası değildi.
Nurbanu bunu biliyordu. Çünkü bu işi kaç kez izlemişti ve bugünkü kadar uzun sürdüğünü hiç görmemişti. Kapının tokmağı elinin altında soğuktu. Bir an oradan içeri geri dönmek, etiketi görmezden gelmiş gibi davranmak istedi. Ama biliyordu ki artık bu mümkün değildi. Bir kez tanıdığın bir şeyi bir daha tanımamış gibi yapamazdın. Kapıyı arkasından kapattı. Avluya çıktığında güneş nihayet taşları ısıtmaya başlamıştı. Ama Nurbanu'nun içindeki soğukluk geçmedi. O düğümü tanıdığını kimse bilmiyordu henüz. Ama Rukiye'nin gözü artık ondaydı. Bunu biliyordu. Ve bu bilgiyle birlikte bugünden sonra hiçbir sandığa eskisi gibi bakamayacağını da. Rukiye'nin kayıt odası deponun 2 kapı ötesindeydi. Küçük, penceresiz, duvarları raf raf defterle doluydu. Nurbanu o gün öğleden sonra oraya 2 kez çağrıldı. İlkinde bir terazi ölçüsünü doğrulamak içindi. İkincisinde hiçbir gerekçe verilmedi. "Otur," dedi Rukiye, kendi de masanın karşısına geçerken. Nurbanu oturdu. Önünde büyük bir defter açıktı. Sayfalar sarımsı, kenarları yıpranmıştı. Rukiye'nin parmağı bir satırın altında gezindi. Sonra durdu. "Geçen ayki Venedik kargosu 2 sandık eksik geldi diye not düşünmüş. Sen mi yazdın bunu?" "Ben yazdım," dedi Nurbanu. "Liman kayıtlarıyla karşılaştırdım. Fark oradaydı." "Fark her zaman limanda mı olur?" Rukiye'nin sesi ne sert ne yumuşaktı. Ölçülüydü. Tıpkı elinin kalemi tuttuğu gibi. "Yoksa bazen yolda mı kaybolur?" Nurbanu bu soruyu daha önce hiç duymamıştı. En azından bu tondan değil. Cevap verdi ama cümlesi kısaydı. "Bilmiyorum. Ben sadece sayıyı yazarım." Rukiye başını salladı. Defteri kapatmadı. Sayfayı çevirdi, sonra bir öncekine döndü. Sonra tekrar aynı sayfaya geldi. Bu gidiş geliş bir amaç taşıyordu. Ama Nurbanu o amacı henüz göremiyordu. Odada mürekkep de eski kağıt kokusu vardı. Yıllarca havalanmamış bir raf kokusu. Rukiye'nin kalemi kağıda her değdiğinde hafif bir cızırtı çıkıyordu. Bu ses konuşmadan daha çok şey söylüyordu Nurbanu'ya. Ketüda kadının parmakları defterin kenarını tutarken hafifçe sıkıyordu. Sanki sayfayı yerinden ayırmamak için kendini zor tutuyormuş gibi. Kapı vuruldu. Bir hizmetli içeri daldı. Haremdeki bir kadının ateşi yükseldiğini, ilaç isteneceğini söyledi. Rukiye elindeki kalemi masaya bıraktı. Hizmetliyle birkaç kelime konuştu, sonra tekrar Nurbanu'ya döndü. Ama artık konu değişmişti. Kısa bir sessizlikten sonra, "Gidebilirsin," dedi. Nurbanu ayağa kalktı, kapıya doğru yürüdü. Tam eşikten çıkarken arkasına baktı. Rukiye sayfayı işaretlemişti. Küçük bir kağıt parçasını sayfanın arasına sıkıştırmış, defteri masanın kenarına, her zamanki rafa değil, kendi elinin altına bırakmıştı. Nurbanu koridora çıktığında adımları yavaşladı. O sayfa hafızasında bir tarihle eşleşiyordu. 2 ay önce kendi kargosunun geldiği hafta. Bunu tesadüf saymak için elinden geleni yaptı ama içinde bir hesap zaten başlamıştı. Koridorun taşları soğuktu. Ayak sesleri yüksek tavanda çınlıyordu. Nurbanu yürürken elini duvara değdirdi. Parmak uçlarıyla taşın pürüzlü yüzeyini izledi. Bu, düşünürken yaptığı eski bir alışkanlıktı. Uzaktan bir hizmetlinin çamaşır silkelediği ses geldi. Sonra sustu. Nurbanu, o odada bıraktığı sessizliğin peşinden kendisiyle birlikte yürüdüğünü hissetti. Akşama doğru avluda Meryem'e rastladı. Yaşlı kadın elindeki bohçayı bir omzundan öbürüne aldı. Gözlerini kısarak baktı ona. "Bugün seni 2 kez çağırmışlar," dedi. Soru değil, gözlem. "Kayıt işiydi," dedi Nurbanu. Meryem cevap vermedi. Sadece başını hafifçe eğdi. Bu, ona inanmadığı anlamına gelmiyordu ama daha fazlasını bildiğini de saklamıyordu. Nurbanu bu bakışı tanırdı. Meryem bir şey söylemeden önce hep böyle bakardı. "Rukiye Ketüda katı bir kadındır," dedi Meryem sonunda. Sesi düşünceliydi. "Ama katılığın altında hep bir sebep vardır. Onu yıllardır tanırım. Hiçbir şeyi boşuna yapmaz." "Ne demek istiyorsun?" "Hiçbir şey," dedi Meryem. Elindeki bohçayı düzeltti. "Sadece dikkatli ol, o kadar." Bu uyarı Nurbanu'nun içindeki tedirginliği azaltmadı. Tam tersine derinleştirdi. Meryem'in sesindeki o temkinli ton sıradan bir tavsiyeden fazlasını taşıyordu.
O gece Nurbanu, mumunu söndürmeden önce elini uzun süre yastığının altında tuttu. Orada hiçbir şey saklamıyordu ama eli hala bir şey arıyormuş gibi duruyordu. Rukiye'nin işaretlediği sayfa aklından çıkmadı. O sayfada ne olduğunu bilmiyordu ama bir şeyin peşinde olduğunu artık biliyordu. Gece yarısından sonra saray sessizliğe gömülmüştü. Nurbanu herkesin uyuduğuna emin olana kadar odasında bekledi. Sonra mumunu yaktı, kapıyı usulca araladı. Depoya giden yol karanlıktı ama Nurbanu bu yolu gözleri kapalı da bulurdu. Avlunun taşları ayak altında soğuktu. Uzaktan bir bekçinin adımları duyuluyordu. Sonra uzaklaştı. Mumun alevi rüzgarsız gecede dik duruyordu. Nurbanu onu avucuyla örttü, yine de gitmeye devam etti. Kapının önünde durdu. Kilidi zorlamadan açtı. Hane bu kadar sıkı korunmazdı geceleri. Kimse bir cariyenin buraya geleceğini düşünmezdi. İçeri girdiğinde mum ışığı sandıkların gölgesini duvara vurdu. Nurbanu doğruca köşeye yürüdü. Rukiye'nin işaretlediği sayfa ile eşleşen kargonun durduğu yere. Etiketi eline aldı. Düğümü yakından inceledi. Düğüm 3 kez dolanmıştı. Ucunda küçük bir çentik vardı. Bu çentik sıradan bir işçilik hatası değildi. Bilinçli bırakılmış bir işaretti. Nurbanu parmağıyla çentiği izledi. 10 yıl önce gördüğü bir elin aynı hareketi nasıl yaptığını hatırladı. İpin dokusu kabaydı, tuz kokuyordu. Bu koku bile ona uzak bir rıhtımı, sabahın erken saatlerinde gemilere yüklenen sandıkları hatırlattı. Elini indirmedi. İpi bir kez daha çözmeye çalıştı. Sonra vazgeçti. Düğümü olduğu gibi bırakmak daha akıllıcaydı. Arkasında bir ses duydu, hızla döndü. Karanlıkta bir gölge belirdi. Sonra tanıdık bir yüz. "Bunu yalnız yapma," dedi Meryem. Sesi fısıltıdan farksızdı. Nurbanu bir an konuşamadı. Elindeki etiketi arkasına saklamaya çalıştı, sonra bundan vazgeçti. Meryem'den saklayacak bir şey yoktu. Hiç olmamıştı. "Beni takip mi ettin?" Odanın kapısını gece yarısı açtığını duydum. Meryem yaklaştı. Elindeki mumu Nurbanu'nunkine yaklaştırdı. "Bu sarayda kimse geceleri yalnız yürümez kızım. Ben de öyle yapmadım." Nurbanu etikete tekrar baktı, sonra Meryem'e uzattı. Yaşlı kadın onu eline aldı. Gözlerini kısarak inceledi. Yüzünde ne şaşkınlık vardı ne de kayıtsızlık. Sadece eski bir tanışıklığın izi. "Bunu tanıyorsun," dedi Nurbanu. Soru değildi. "Yıllar önce bir kez gördüm. O zaman da kimse bilmiyordu ne anlama geldiğini." Meryem etiketi geri verdi. "Ama sen biliyorsun değil mi?" Nurbanu cevap vermedi. Cevabı zaten ikisi de biliyordu. Etiketi sandığın üzerine, ilk bulduğu yere değil, kendi elinin daha rahat ulaşabileceği bir köşeye bıraktı. Küçük ama bilinçli bir seçimdi bu. Onu yok etmemek, saklamamak, sadece izlenebilir bir yerde tutmak. Uzaktan bir ayak sesi geldi. İkisi de donup kaldı. Ses geçti. Kapı bir yerlerde gıcırdadı. Sonra sessizlik döndü. Meryem mumunu söndürdü. Karanlıkta Nurbanu'nun bileğine dokundu. "Sabaha karşı Rukiye erken gelir bazen," dedi alçak sesle. "Şimdi gidelim." İki kadın depodan çıktılar. Gölgeler arasında ayrı ayrı yollardan odalarına döndüler. Nurbanu yatağına uzandığında uykusu gelmedi. Elinde artık sadece bir şüphe değil, bir karar vardı. Bu işareti görmezden gelmeyecekti. Ne olduğunu öğrenecekti. Kimin ne kadarını bildiğini de. Tavanın karanlığına bakarken Meryem'in elinin bileğindeki sıcaklığını hala hissedebiliyordu. Yalnız değildi artık, en azından bu konuda. Ama bu korkusunu azaltmıyordu. Sadece taşıdığı yükü ikiye bölüyordu. Ve bu bölünmüş yükün bedelini kimin ödeyeceğini henüz bilmiyordu. Dışarıda uzak bir horoz sesi duyuldu. Sabah henüz gelmemişti ama artık çok da uzak değildi. Nurbanu gözlerini kapattı ama uyku gelmedi. Kararını çoktan vermişti. Şimdi geriye kalan tek şey bu kararın onu nereye götüreceğini görmekti. Sabah geldiğinde Nurbanu'nun gözleri ağardı. Gece uyumadığı belliydi ama bunu kimseye söylemedi. Yüzünü yıkadı, saçını sıkı bir şekilde bağladı, günlük işine döndü.
Öğleye doğru bir hizmetli koştu, nefes nefese. Şehzade Hazretleri divan sonrası bahçede kısa bir kabul yapacaklar. Hanenin ileri gelen kadınları çağrılıyor. Bu ayda bir kez olan bir şeydi. Şehzade Selim, sarayın kadınlarından bazılarına birkaç dakikalık bir görüşme verirdi. Küçük dilekler dinlenir, küçük iyilikler dağıtılırdı. Geçen sefer Nurbanu bu kabule girememişti. Sırası gelmemişti. Bu kez adı listedeydi. Bu haberi duyduğunda içinde küçük ama gerçek bir heyecan belirmişti. Aylardır ilk kez sadece kendi geleceği için umutlanabileceği bir şey vardı önünde. Elbisesini özenle seçmiş, saçını dikkatle bağlamıştı sabah erkenden. Ama Nurbanu gece boyu uyumadığı için öğleye doğru bir baş dönmesi yaşadı. Odasına çekilip biraz dinlenmek zorunda kaldı. Gözlerini kapattığında yalnızca birkaç dakika geçtiğini sandı. Kapı vurulduğunda güneş çoktan yön değiştirmişti. "Kabul bitti," dedi kapıdaki hizmetli, üzgün bir sesle. "Seni aradılar, gelmedin diye not düştüler." Nurbanu ayağa fırladı. Ama artık geç kalmıştı. Bahçeye koştuğunda orada kimse yoktu. Sadece devrilmiş birkaç sandalye, dağılmış birkaç yaprak. Fırsat geçmişti. Geri gelmeyecekti. İçinde bir öfke yükseldi. Ama kime? Kendine mi? Rukiye'ye mi? Yoksa o gece depoya gitme kararına mı? Cevabı yoktu. Sadece bedeli vardı. Ve bu bedeli şimdi taşıması gerekiyordu. Elini bahçe duvarına yavaşça dayadı. Taş güneşten ısınmıştı. Bir an gözlerini kapattı. İçinden bu fırsatı bilerek feda ettiğini kabul etti. Gece depoya gitmeseydi, bugün belki şehzadenin önünde olurdu. Ama gitmişti ve şimdi bunun bedelini taşıyordu. Bu ona öğretilmiş bir şeydi belki de. Her seçimin bir karşılığı olduğu. Avluya döndüğünde bir kalabalık toplanmıştı. Bir görevli elinde bir kağıtla yüksek sesle bir haber okuyordu. İstanbul'dan bir denetim heyeti yola çıktı. Hanenin tüm erzak ve harcama kayıtları incelenecek. Heyet önümüzdeki haftalar içinde burada olacak. Kalabalık bir an donup kaldı. Sonra fısıltılar başladı. Kadınlar birbirlerine baktı. Bazıları hemen dağıldı. Sanki üzerlerinde bir yük varmış gibi hızlandılar. Nurbanu da donmuştu. Ama onun donması başkaydı. İçinde bir hesap çoktan başlamıştı. Denetim heyeti gelirse, kayıtlar açılırsa o etikette görülebilirdi. Ve o etiketi gören biri onu görmemiş gibi davranmayabilirdi. Periham yanına yaklaştı. Sesi alçaktı ama kelimeleri keskindi. "Şimdi herkesin kayıtları temiz olmalı," dedi. Gözü dolaylı olarak Nurbanu'nun yüzünde duruyordu. Doğrudan bakmıyordu ama bakışı oraya kayıyordu. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Nurbanu buna karşılık vermedi. Perihan'ın ne demek istediğini tam bilmiyordu ama bu cümlenin kendisine söylenmiş olması bile bir şeydi. Akşam olduğunda Meryem'i buldu. İkisi de aynı düşünceyi taşıyordu ama hiçbiri konuşmadı önce. Meryem sadece başını salladı. Bu yeterliydi. "Zaman daraldı," dedi sonunda Nurbanu. Sesi kısıktı. "Daraldı," dedi Meryem. "Ama daralan zaman bazen bir kadını hızlandırır da." Nurbanu bu sözü hemen anlamadı ama içinde bir yerlerde tuttu. Odasına dönerken avludan geçti. Mumların çoğu söndürülmüştü. Sadece nöbetçi kandili yanıyordu. Titrek ve sarı bir ışıkla. Ayakları taşların üzerinde ilerlerken uzaktan bir kapının kapandığını duydu. Kimin kapısı olduğunu bilmiyordu ama sesin ardından gelen sessizlik daha ağırdı her zamankinden. O gece yatağına uzandığında kaçırdığı fırsatı düşünmedi artık. Düşündüğü, önündeki günlerin kaç tane olduğuydu. Ve bu günlerin içinde ne kadarını gerçekten kontrol edebileceğiydi. Hikayemize kısa bir ara verelim. Eğer Nurbanu'nun kararı seni de düşündürdüyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi Manisa Sarayı'na, zamanın daraldığı o günlere devam ediyoruz. Cariye koridoru, öğleden sonraları her zaman en kalabalık halini alırdı. Kumaş taşıyan, su getiren, birbirine haber fısıldayan kadınlarla dolardı. Taş duvarlardan yansıyan sesler birbirine karışıyor, ara sıra bir kahkaha, ara sıra bir azar duyuluyordu.
Nurbanu elindeki tepsiyle bu kalabalığın arasından geçerken bir el koluna dokundu. "Bir dakikan var mı?" Perihan'dı, gülümseyerek. Elinde yarım kalmış bir nakış vardı. Parmakları kumaşın üzerinde geziniyordu ama gözü Nurbanu'daydı. "Ne oldu?" diye sordu Nurbanu adımını yavaşlatarak. "Hiçbir şey," dedi Perihan. Sonra hemen ekledi. "Ya da her şey. Bugünlerde kim bilebilir ki, değil mi?" Sesi hafifti ama kelimeleri seçilmişti. "Duydum, denetim heyeti geliyormuş. Herkes şimdi kayıtlarını düşünüyor." Nurbanu cevap vermedi, bekledi. Perihan nakışına döndü. Bir ilmeği söktü, sonra tekrar başladı. Bu, konuşurken elini meşgul tutmanın bir yoluydu. "Ben senin yerinde olsam," dedi Perihan, gözlerini kumaştan kaldırmadan, "hiçbir şeyi açıklamazdım. Sorulmayan soruya cevap verilmez. Ben böyle yapıyorum. Yıllardır böyle yapıyorum." "Niye açıklamayacağım ki?" dedi Nurbanu. Sesi sakindi. Perihan gülümsedi ama gülüşü gözlerine ulaşmadı. "Bilmiyorum ama herkesin sakladığı bir şey vardır bu sarayda. Benim de var. Seninkini bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Sakladığın şeyi savunmaya kalkarsan onu görünür kılarsın. Sus ve sakla. Başka yol yok." "Ben hiçbir şey söylemedim," dedi Nurbanu. "Hiçbir şey de olmadı." Bu cümle Perihan'ın kendi cümlesiydi neredeyse. Nurbanu onu bilerek geri verdi. Perihan'ın elindeki iğne bir an durdu, sonra devam etti. "İyi," dedi Perihan. "Öyle kalsın." Bir an ikisinin arasında tuhaf bir dayanışma hissi belirdi. İki farklı kadın, iki farklı korku ama aynı sarayın aynı baskısı altında. Nurbanu bu hissi tam adlandıramadı ama unutmadı da. Nurbanu, Perihan'ın bu kadar emin konuşmasının altında bir şey olduğunu hissetti. Bu kadın da bir şey saklıyordu. Belki yıllardır, belki hala. Ama bunu sormadı. Perihan'ın kendi kuralı gibi sorulmayan soruya cevap verilmezdi. İki kadın bir süre sessizce yürüdüler. Koridorun sonunda ayrıldılar. Nurbanu arkasına baktığında Perihan'ın hala orada durduğunu, nakışını sıkı sıkı tuttuğunu gördü. Parmakları aynı ilmeği tekrar tekrar söküp dikiyordu. Bir türlü tamamlayamıyormuş gibi. Koridorun sonunda açık bir kapının ardından iki genç cariyenin kahkahası duyuldu. Sıradan bir gündü onlar için. Hiçbir sandık, hiçbir defter, hiçbir gizli düğüm yoktu dünyalarında. Nurbanu bir an bu hafifliğe imrendi. Sonra yürümeye devam etti. Odasına döndüğünde Nurbanu, Perihan'ın önerisini bir kez daha düşündü. Saklamak, susmak, hiçbir iz bırakmamak. Bu güvenli bir yoldu belki. Ama Nurbanu bunun kendi yolu olmadığını biliyordu. Saklamak onu bugüne kadar korumuştu, doğruydu. Ama artık sadece saklanarak devam edemeyeceğini de hissediyordu. Bir şeyi bilmek, o şeyi hiç kullanmamak demek değildi. Pencereden dışarı baktı, avlu ıssızdı. Parmaklarını pencere pervazının ahşabında gezdirdi. Yıllardır orada olan bir çentik vardı, kimin bıraktığını bilmediği. İçinden geçen düşünceyi kimseye söylemedi ama karar çoktan şekilleniyordu. Perihan'ın yolunu değil, kendi yolunu izleyecekti. Hangi yol olduğunu henüz bilmese de. Terde hafifçe kıpırdadı, dışarıdan gelen hafif bir rüzgarla. Nurbanu onu kapattı, odayı yeniden karanlığa bıraktı. "Sakla ve sus," demişti Perihan. Ama Nurbanu bu kez sessizliğin kendisini korumadığını, ancak geciktirdiğini biliyordu. 2 gün sonra Nurbanu bir fırsat buldu. Hanenin dışına erzak siparişi götürecek bir haberci çıkacaktı. Ve Nurbanu ona küçük bir not sıkıştırdı. Limandaki eski bir tanıdığa kargo ile ilgili bir soru, sıradan görünecek kadar masum yazılmış. Haberci sabah erken çıktı, akşama döneceğini söylemişti. Nurbanu gün boyu işini yaptı ama zihni sürekli o notta kaldı. Ne yazdığını, kime yazdığını, birinin okuyup okumayacağını defalarca gözden geçirdi. Elinde bir kumaş topu tutuyordu öğleden sonra. Sayarken 3 kez şaştı sayıyı. Bu ona hiç olmayan bir şeydi, dikkatinin bu kadar dağılması. Akşam olduğunda haberci dönmedi. Ertesi sabah da gelmedi. 3. gün Nurbanu sarayın dış kapısına yakın bir köşede beklerken
tanımadığı bir adamın hızla uzaklaştığını gördü. Elinde küçük bir zarf vardı. Boş bir zarf. "Sen mi bekliyordun?" diye sordu adam kapıya varmadan. Sesi telaşlıydı. "Haberci. Haberci artık gelmeyecek." Söylediğin şeyi kimseye söylemedi ama cümlesi yarım kaldı. Adam elindeki zarfı Nurbanu'ya doğru fırlattı. Sonra hızla döndü, kalabalığa karıştı. Nurbanu zarfı yakaladı, açtı. İçi boştu. Hiçbir yazı yoktu. Kapı bir yerlerde sertçe çarpıldı. Ardından ayak sesleri uzaklaştı. Nurbanu zarfı elinde sıkıca tuttu. Parmakları kağıdın kenarına gömüldü. Bu sessizlik, bu boşluk ona yeterince şey söylüyordu. Mesajı ulaşmamıştı ya da ulaşmıştı da geri gönderilmesi gerekmişti. Sokaktan gelen sesler her zamanki gibiydi. Satıcıların bağırışı, bir eşeğin anırması. Ama Nurbanu bu sesleri duymuyordu artık. Elindeki boş zarfın ağırlığından başka bir şey hissetmiyordu. Güneş alnına vuruyordu. Terleyen ensesine yapışan bir tutam saçı geri itti. Allıya döndüğünde Meryem'i buldu. Elindeki bohçayı bırakıp yanına geldi. "Ne oldu?" diye sordu. Sesinde bir endişe vardı. "Bağlantım kesildi," dedi Nurbanu. Sesi düzdü ama içi değildi. Meryem elindeki bohçayı yere bıraktı. Nurbanu'nun yanına oturdu. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Sadece varlığıyla bir tür teselli sundu. Bazı anlarda kelimeler yetersiz kalırdı. Meryem bir şey söylemedi. Sadece elini Nurbanu'nun omzuna koydu. Bu sözden daha ağır bir teselliydi. İkisi bir süre öylece durdular. Avlunun sesleri etraflarında dönerken. "Rukiye'nin adamları bu kadar geniş mi?" dedi Nurbanu sonunda, kendi kendine sorar gibi. "Bilmiyorum," dedi Meryem. "Ama bir şeyi biliyorum. Yalnız hareket ettikçe daha kolay durdurulursun." Nurbanu bu sözü hemen kabul etmedi ama içinde bir yer açtı ona. O gece elindeki boş zarfı mumun ışığında bir kez daha çevirdi. Sanki içinde görülmeyen bir şey varmış gibi. Yoktu. Ama bu boşluk bile bir şeydi. Artık kendi başına eski yollarla ilerleyemeyeceğini gösteriyordu. Yastığına uzandığında kaybettiği tek bağlantının ardından yeni bir yol bulması gerektiğini biliyordu. Elini boş zarfın üzerinde bir kez daha gezdirdi. Sonra onu yastığının altına, düğümün yanına koydu. İki hatıra, iki tehlike şimdi yan yana duruyordu. Hangi yol olduğunu henüz bilmiyordu ama bir şey netti. Bundan sonra atacağı her adımı tek başına değil, dikkatle atmak zorundaydı. Rukiye onu bu kez resmi bir dille çağırdı. "Ketüde Hanım, seninle konuşacak." Nurbanu kayıt odasına girdiğinde masanın üzerinde tam ortada o etiket duruyordu. Sandıktan sökülmüş, yalnız bırakılmış. "Otur," dedi Rukiye. Sesi her zamanki gibi ölçülüydü. Nurbanu oturdu. Gözünü etiketten ayırmamaya çalıştı ama bakışını da ele vermemeye. İki duygu arasında ince bir çizgide durdu. Odanın küçük penceresinden düşen tek ışık hüzmesi tam etiketin üzerine vuruyordu. Boyalı ip bu ışıkta neredeyse kanlı bir kırmızıya dönüşmüştü. "Bu işareti tanıyor musun?" diye sordu Rukiye, parmağı etikete değmeden sadece işaret ederek. "Kargo etiketi," dedi Nurbanu. "Her sandıkta olur." "Her sandıkta bu düğüm olmaz." Rukiye'nin sesi hafifçe sertleşti. "Ben 30 yıldır bu kayıtları tutuyorum. Bu düğümü daha önce de gördüm." Nurbanu bir şey söylemedi. İçinde panik yükseliyordu ama yüzüne yansıtmadı. Elleri masanın altında, dizlerinin üzerinde birbirine kenetlendi, görünmeyen bir yerde. "Nereden geldiğini biliyor musun?" diye sordu Rukiye, gözlerini Nurbanu'nun yüzünden ayırmadan. "Bilmiyorum," dedi Nurbanu. Yalandı ama sesi titremedi. Rukiye uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra etiketi masanın üzerinde Nurbanu'ya doğru hafifçe itti. Birkaç santim ama bu hareket her şeyi değiştirdi. Artık aralarında sadece bir masa değil, bir sınama vardı. "İstanbul'dan gelecek heyet her sandığı, her etiketi tek tek inceleyecek," dedi Rukiye. "Eğer bir şey saklıyorsan, şimdi söylemenin sonra bulunmaktan daha iyi olduğunu bilmelisin." "Saklayacak bir şeyim yok," dedi Nurbanu. Sesi bu kez daha net çıktı. Korkusunu bastırıp bir kararlılığa dönüştürmüştü. Rukiye'nin gözlerinde bir şey kıpırdadı ama ne olduğunu Nurbanu okuyamadı. Öfke değildi, tam olarak şüphe de değildi. Belki ikisinin karışımıydı, belki başka bir şeydi. Uzun bir sessizlik oldu.
Rukiye elini masadan çekti. Etiketi bir kenara itti. Sonra aniden konuyu değiştirdi. Ertesi haftaki teslimat listesinden bahsetmeye başladı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. "Bu konuşma burada bitmedi," dedi sonunda. Nurbanu ayağa kalkarken, sesi kesin. "Ama şimdilik gidebilirsin." Nurbanu odadan çıktı. Koridorda birkaç adım attıktan sonra durdu. Duvara yaslandı. Kalbi hızlı atıyordu ama yüzünde hiçbir şey görünmüyordu. Bunu başarmıştı. En azından bunu. Koridorun sonunda Meryem'i gördü. Bekliyordu sanki, elinde boş bir tepsiyle, sanki oradan geçiyormuş gibi davranarak. Yaklaştı. Hiçbir şey sormadı. Sadece elini Nurbanu'nun eline değdirdi. Kısa, sessiz bir temas. Bu konuşmaktan daha fazlasını söylüyordu. "Ne dedi?" diye fısıldadı Meryem sonunda. "Bitmedi," dedi Nurbanu. "Sadece ertelendi." Gece geldiğinde Nurbanu, gündüzün yüzleşmesini bir kez daha zihninde tekrarladı. Meryem yanına geldi. Mumu yaktı. İkisi alçak sesle konuştular. "Bir şey fark ettin mi?" diye sordu Nurbanu. "Ne demek istiyorsun tam olarak?" "Rukiye'nin tepkisi." Nurbanu mumun alevine baktı. Sözcükleri dikkatle seçti. "Bu sadece görev değildi. Sesinde bir şey vardı. Sertlikten fazla bir şey." Meryem bir süre düşündü. Sonra yavaşça başını salladı. "Doğru, ben de fark ettim. Rukiye Ketüda 30 yıldır bu kayıtları tutuyor. Ama hiçbir sandık onu bu kadar..." Sözü yarıda kesti. Doğru kelimeyi arıyordu. "Kişisel mi?" dedi Nurbanu. "Belki," dedi Meryem. Sonra bir şey daha ekleyecekmiş gibi ağzını açtı ama kapattı. "Ne var?" diye sordu Nurbanu. Sesi ısrarlıydı. "Bir şey hatırladım gibi oldu," dedi Meryem. "Ama emin değilim. Eski bir şey, belki önemsiz." "Söyle." "Hayır, boş ver." Meryem elini salladı, konuyu kapatır gibi. "Yıllar önceydi, hafızam da eskisi gibi değil artık. Yanlış hatırlıyor olabilirim." Nurbanu ısrar etmedi. Meryem'in bu şekilde geri çekilmesinin bir sebebi olduğunu biliyordu. Zorlamak yerine beklemeyi seçti. Ama içindeki soru büyümeye başlamıştı. Rukiye'nin bu kadar sert tepki vermesinin sadece görev bilinciyle açıklanamayacak bir tarafı vardı. "Belki de sadece görevini yapıyordur," dedi Nurbanu, kendi kendini ikna etmeye çalışır gibi. "Belki," dedi Meryem. Ama sesindeki tereddüt bu cümleyi zayıflatıyordu. "Sen onu benden daha uzun tanıyorsun," dedi Nurbanu. "Hiç böyle davrandığını gördün mü? Bu kadar kişisel." Meryem uzun bir süre sessiz kaldı. Mumun alevine baktı. "Bir kez," dedi sonunda. Sesi çok alçaktı. "Çok eskiden. Ama o zaman da nedenini kimse öğrenemedi." Bu cümle odada asılı kaldı. Nurbanu'nun zihninde yeni bir soru işareti bırakarak. İkisi bir süre sessiz kaldılar. Mumun alevi hafifçe titriyordu. Gölgeleri duvarda oynatıyordu. Nurbanu ilk kez kendi korkusunun yanında bir başka duygunun da yer aldığını fark etti. Merak. Belki de bu hikaye sandığı kadar tek yönlü değildi. "Son gemi ne zaman kalkıyor?" diye sordu Meryem konuyu değiştirir gibi. 10 gün sonra," dedi Nurbanu. "Belki daha az." "O zaman vaktin daralıyor," dedi Meryem. "İki yönden de." Nurbanu bunu biliyordu zaten ama Meryem'in ağzından duymak farklı bir ağırlık taşıyordu. 10 gün. Hem bağlantısını yeniden kurması hem de Rukiye'nin gerçek niyetini anlaması için 10 gün. Mum sönmeden önce Meryem kalktı, kapıya yürüdü. Eşikte durdu. Arkasına dönmeden konuştu. "Bazı kadınlar bu sarayda çok şey saklar Nurbanu. Sen sandığından daha yalnız değilsin belki." Bu cümle Meryem gittikten sonra da odada asılı kaldı. Nurbanu onu tekrar tekrar düşündü ama anlamı elinden kaçıyordu. Tıpkı sudaki bir yansıma gibi. Mumu üfleyip söndürdü. Karanlıkta gözlerini tavana dikti. Dışarıda uzak bir köpek havladı, sonra sustu. Rukiye'nin sert sesi, elinin kalemi tutuş biçimi, gözlerindeki o tanımlanamayan pırıltı, hepsi zihninde ard arda geçti. Belki de diye düşündü Nurbanu, bu kadının önünde durduğu şey kendi geçmişi değil, kendisininkine çok benzeyen bir şeydi. Bu düşünce onu rahatsız etti
Ama bir yandan da tuhaf bir şekilde hafifletti. Artık yalnızca ağlanan taraf olmayabilirdi belki. Sabah olduğunda yorgun ama daha net bir zihinle uyandı. Yıkanırken suyun soğukluğu tenine değdiğinde önceki gecenin düşüncelerini bir kez daha gözden geçirdi. Rukiye'nin sesindeki o titreme sadece görev bilincinin ürünü olamazdı. Bunun altında çok daha eski, çok daha kişisel bir şey yatıyor olmalıydı. Bu fikir korkusunu tamamen silmese de ona ilk kez bir denge hissi verdi. Artık tek başına köşeye sıkışmış bir av değildi belki. Ertesi akşam Meryem kapıyı vurmadan girdi. Bu onun için sıra dışıydı. Elinde bir kandil vardı. Yüzü her zamankinden daha düşünceliydi. Kandili masaya bıraktı. Alevi bir an sallandı, sonra dikleşti. Işık Meryem'in yüzündeki çizgileri daha derin gösterdi. "Dün gece söylediğim şey," dedi oturmadan. "Aklımdan çıkmadı. Sana anlatmam gerek galiba." Nurbanu işini bıraktı. Tam dikkatini ona verdi. "Yıllar önce," diye başladı Meryem. Sesi yavaş ve dikkatliydi. "Ben daha genç bir hizmetliydim. Başka bir kanatta çalışıyordum. Rukiye de o zaman kıdemli değildi. Sadece bir görevliydi. Bir gün kadınlar arasında bir söylenti dolaştı. Rukiye'nin aslında buralı olmadığı, uzak bir yerden geldiği, adının bile gerçek adı olmadığı söylendi. "Ne oldu?" diye sordu Nurbanu. Sesi alçalmıştı. "Hiçbir şey olmadı görünürde. Ama Rukiye o söylentiyi duyduğunda öyle bir tepki verdi ki kimse bir daha o konuyu açmadı. Sanki söylenti kendiliğinden söndü. Ben de o zamandan beri hiç düşünmemiştim. Ta ki, ta ki, ta ki senin bu düğümle olan hikayeni görene kadar." Meryem'in gözleri Nurbanu'nunkilerle buluştu. "O zaman da bir kargo vardı," dedi. Sonra sustu. Sanki daha fazlasını söylemekten çekiniyormuş gibi. Nurbanu bu bilgiyi bir süre sessizce taşıdı. İçinde yeni bir soru büyüyordu. Eğer Rukiye'nin geçmişinde gerçekten böyle bir şey varsa, bugünkü davranışı sadece görev bilinci değil, kendi korkusundan mı geliyordu? "Bu bilgi kimseyle paylaşılmadı mı hiç?" diye sordu. Sesi meraklıydı. "Hayır," dedi Meryem. "Sarayda bazı şeyler konuşulmadığı için değil, konuşulmaması gerektiği bilindiği için sessiz kalır. Herkes anlar, kimse söylemez." Bu cümle Nurbanu'ya kendi durumunu hatırlattı. Belki de sarayın ona karşı gösterdiği sessizlik de aynı türden bir anlayıştı. "Bu söylenti nasıl söndü?" diye sordu sonunda. "Bilmiyorum tam olarak," dedi Meryem. "Bir gün konuşuluyordu, ertesi gün kimse hatırlamıyordu. Bazen böyle olur bu sarayda. Bazı şeyler unutturulur, unutulmaz." Elindeki kandili biraz daha yaklaştırdı. Sanki söylediklerinin ağırlığını ışıkla dengelemeye çalışıyormuş gibi. Bu cümle Nurbanu'nun aklında yankılandı. Unutturulur, unutulmaz. Kendi durumu da böyle miydi? Sarayın onun hakkındaki sessizliği gerçek bir unutkanlık mıydı? Yoksa bilinçli bir uzlaşı mı? Kandilin ışığı Meryem'in yüzünde titreşiyordu. Gölgeleri derinleştiriyordu. Nurbanu, bu yaşlı kadının kaç sır taşıdığını, kaç hikayeyi sessizce içinde sakladığını merak etti bir an. Belki bu sarayda herkes bir şekilde kendi düğümünü taşıyordu. "Bunu neden şimdi anlatıyorsun?" diye sordu Nurbanu. Meryem bir an tereddüt etti, sonra dürüstçe cevap verdi. "Çünkü belki de yanlış bir savaş veriyorsun. Belki de karşındaki düşman senin sandığın kadar güçlü değil. Belki de sadece korkuyor." Nurbanu bu düşünceyi hemen kabul edemedi. Rukiye'nin masasındaki o etiket, sesindeki sertlik hala zihninde canlıydı. Ama Meryem'in sözleri bir tohum ekmişti ve o tohum ne kadar direnirse dirensin kök salmaya başlamıştı bile. Yalnız kaldığında mumun ışığında kendi elindeki düğümü bir kez daha çıkardı. Rukiye'nin yüzünü hatırlamaya çalıştı. O sert bakışın altında belki gerçekten bir korku vardı. Kendi korkusuna çok benzeyen bir korku. Bu olasılık hem tuhaf hem de bir şekilde teselli ediciydi. Meryem gitmeden önce elini Nurbanu'nun omzuna koydu.
Bunu doğrulamanın bir yolu olmalı, dedi. Ama dikkatli ol. Bazı geçmişler kazınmaz. Sadece derine gömülür. Kapı kapandıktan sonra oda yeniden sessizliğe döndü. Sadece kandilin cızırtısı kaldı. Nurbanu pencereye yürüdü. Dışarıda avlunun karanlığına baktı. Hiçbir ışık yoktu. Sadece nöbetçinin uzak adımları duyuluyordu. Nurbanu o gece uzun süre uyanık kaldı. Zihninde bir plan şekillenmeye başladı. Belirsiz, riskli ama en azından bir yön veriyordu artık ona. Yastığın altındaki düğümü bir kez daha eline aldı. Parmaklarıyla çentiyi izledi. Bu kez ürkerek değil, bir soruyu netleştirmeye çalışarak. Nurbanu, sarayın yazışma odasına yakın koridorda genç bir katiple karşılaştı. Adı Hasan'dı. Kayıtların bir kısmını o tutardı. Yaman'la haberleşen mektupların çoğu onun elinden geçerdi. Daha önce sadece selamlaşmışlardı. Hiçbir zaman konuşmamışlardı. Nurbanu onu günlerdir gözlemliyordu aslında. Kimlerle konuştuğunu, hangi kapılardan girip çıktığını, sesini yükseltmeden işini nasıl bitirdiğini. Bu gözlem tesadüfi bir seçim değildi. Bu kez Nurbanu durdu, ona doğrudan baktı. "Bir dakikan var mı?" Katip şaşırdı ama başını salladı. İkisi koridorun sessiz bir köşesine çekildiler. "Liman kayıtlarına eriştiğini biliyorum," dedi Nurbanu. Sesi alçak ama netti. "Bir mektubun kimseye görünmeden güvenilir bir kişiye ulaşmasına yardım edebilir misin?" Hasan'ın gözleri koridorun iki ucuna da kaydı, kapıya bir göz attı. Parmakları elindeki kağıdın kenarını buruşturdu bilmeden. "Bu tehlikeli bir istek," dedi. "Biliyorum," dedi Nurbanu. "Ama sana güvenmek dışında bir seçeneğim kalmadı." Kısa bir sessizlik oldu. Hasan'ın parmakları elindeki kağıdı buruşturuyordu. Sonra fark edip düzeltti. "Neden ben?" diye sordu. "Çünkü kimse senin kayıtlara dokunduğunu sorgulamaz," dedi Nurbanu. "Bu senin işin." Hasan bir süre daha düşündü. Sonra başını salladı. Çok hafif, neredeyse görünmez bir hareketle. "Mektubu bana ver. Söz vermiyorum ama deneyeceğim." Nurbanu mektubu önceden hazırladığı dikkatle katlanmış küçük bir kağıdı ona uzattı. Hasan onu hızla cebine soktu. Etrafına bir kez daha baktı, sonra yürüyüp gitti. Bu Nurbanu için yeni bir şeydi. Artık sadece savunmuyor, saldırıya geçiyordu. Rukiye'nin baskısına karşı kendi ağını kuruyordu. Küçük ama gerçek bir ağ. Koridorun ucunda bir sütunun gölgesinde durup bir süre bekledi. Kalbinin yavaşlamasını bekledi. Yaptığı şey geri dönüşü olmayan bir adımdı. Artık sadece kendi sırrını değil, bir başkasının güvenini de taşıyordu omuzlarında. Bu ağırlık yeniydi ama tuhaf bir şekilde onu daha güçlü hissettiriyordu. Daha az yalnız. Öğleden sonra masasına döndüğünde listelerin arasında küçük bir işaret buldu. Kimin bıraktığı belli değildi ama Nurbanu anladı. Hasan teklifi kabul etmişti. İçinde bir güç hissi belirdi. Ama hemen ardından bir kaygı da geldi. Bu yeni bağlantı aynı zamanda yeni bir zayıflıktı. Eğer Hasan yakalanırsa o da tehlikeye girerdi. Nurbanu bu düşünceyle işaret taşını avcunun içine aldı, sıkıca kapattı. Bu küçük nesne artık sadece bir onay değil, bir sorumluluktu da. Akşam Meryem'le karşılaştığında bunu anlattı. Sesi alçaktı. "İyi mi yaptım bilmiyorum," dedi Nurbanu. "Bilemezsin," dedi Meryem. "Ama bir şeyi biliyorum. Sadece beklemek seni hiçbir yere götürmüyordu." Nurbanu bu sözü tekrar tekrar düşündü o gece. Belki de doğru karar diye bir şey yoktu. Sadece göze alınan riskler ve onların bedelleri vardı. Nurbanu bu sözü içine aldı. Artık pasif bir izleyici değildi. Kendi hamlelerini yapan biriydi. Bu hem korkutucu hem de tuhaf bir şekilde özgürleştiriciydi. O gece mumun ışığında elindeki listeyi bir kez daha gözden geçirdi. Rukiye'nin ne bildiğini, ne bilmediğini artık tam olarak çıkaramıyordu. Ama bir şeyden emindi. Artık sadece savunmuyordu. Kendi hamlesini yapmıştı ve bu hamlenin sonucunu görecekti. Ne olursa olsun. Mumu söndürmeden önce pencereden dışarı baktı. Rüzgar hafifçe esiyordu. Uzaktaki bir ağacın dalları hışırdıyordu. Nurbanu bu sesi dinledi. Kendi kalp atışıyla karşılaştırdı. İkisi de düzensizdi ama ikisi de canlıydı. Şehzade Selim'in kabul odasına yakın salonda o ay ikinci kez
Hanenin ileri gelen kadınları toplandı. Bu kez Nurbanu da oradaydı. Zamanında gelmiş, sırasını beklemişti. Salon büyüktü, tabanı yüksek, duvarları çiniyle kaplıydı. Öğleden sonranın ışığı pencerelerden süzülüp yerdeki halılara düşüyordu. Kadınlar sırayla ilerliyor, kısa birer selam veriyor, birkaç kelime konuşuyor, geri çekiliyordu. Havada gül suyu ve buğudanlıktan yükselen ince bir duman kokusu vardı. Nurbanu bu kokuyu her toplantıda hissederdi. Ama bugün burnuna daha ağır geldi. Sanki salonun kendisi de bir şey bekliyormuş gibi. Nurbanu'nun sırası geldiğinde eğildi, sakin bir sesle günlük işlerinden bahsetti. Kargo kayıtlarının düzenli tutulduğunu, hiçbir eksikliğin gözden kaçmadığını söyledi. Sözleri kısaydı ama netti. Ne fazla ne eksik. Şehzade Selim başını hafifçe salladı. "Senin gibi dikkatli bir cariye bu hanede değerlidir," dedi. Sesi resmi ama nazikti. "Devam et." Bu büyük bir söz değildi ama söylendiği yer, söylendiği an ona ağırlık kazandırdı. Diğer kadınların arasında hafif bir mırıltı yükseldi. Bazıları merakla, bazıları hafif bir kıskançlıkla ona baktı. Nurbanu bu bakışları hissetti ama yüzünü sakin tuttu. Tıpkı yıllardır öğrendiği gibi. Nurbanu geri çekilirken salonun bir köşesinde duran Perihan'ın yüzündeki ifadeyi fark etti. Bir an için gülümsemesi kaskatı kesildi, sonra tekrar toplandı. Nurbanu bunu görmezden geldi ama içinde bir uyarı çanı çaldı. Bu küçük dikkat, bu küçük övgü onu daha görünür kılmıştı. Ve görünür olmak bugünlerde iyi bir şey olmayabilirdi. Salon boşalmaya başladığında Nurbanu geri kalan birkaç kadınla birlikte dışarı çıktı. Koridorda yürürken güneşin batıya kaymasıyla değişen ışığı, duvarlardaki gölgelerin uzamasını izledi. Akşam ezanı uzaktan duyulmaya başlamıştı. Sesi taş duvarlar arasında yumuşak bir yankıyla dolaşıyordu. Meryem onu dışarıda bekliyordu. Elinde bir tepsi vardı. "Duydum," dedi, gözünde bir gurur parıltısı. "Şehzade seni övmüş." "Küçük bir şeydi," dedi Nurbanu ama içindeki gurur da gizlenemiyordu. "Küçük şeyler bu sarayda büyür," dedi Meryem. Sesi ciddileşti. "Herkes bunu duyacak. Rukiye de." Bu cümle Nurbanu'nun içindeki sevinci hafifçe gölgeledi. Haklıydı Meryem. Bu tür haberler sarayda hızla yayılırdı ve Rukiye'nin kulağına ulaşması an meselesiydi. Eğer Nurbanu görünür hale geliyorsa Rukiye'nin dikkati de artacaktı, azalmayacaktı. "Belki de bu iyi bir şeydir," dedi Nurbanu, kendini ikna etmeye çalışır gibi. "Belki Rukiye beni tehdit olarak değil, hanenin değerli bir parçası olarak görmeye başlar." Meryem cevap vermedi, sadece dudaklarını büzdü. Bu ona tam olarak inanmadığının bir işaretiydi. Akşam yemeğinden sonra Nurbanu odasına döndüğünde kapının altından bir kağıt sıkıştırılmış olduğunu gördü. Eğildi, aldı. Üzerinde tek bir cümle vardı, tanımadığı bir el yazısıyla. "Ketüda Hanım seni yarın görmek istiyor." Bu haber Nurbanu'nun içindeki tüm gururu bir anda soğuttu. Yarın ne olacağını bilmiyordu ama bu çağrının sıradan olmadığını hissediyordu. Sesi çok resmi, çok ani gelmişti. Kağıdı mumun alevine yaklaştırdı, uzun bir süre baktı. Sonra onu yakmak yerine katladı, yastığının altına, düğümün ve boş zarfın yanına koydu. 3 nesne, 3 farklı korku şimdi aynı yerde yan yana duruyordu. Gece boyunca uykusu hafifti. Sık sık uyanıp karanlığa baktı. Bir ara rüyasında depoyu gördü. Sandıkların arasında yürüyordu ama bu kez etiketler boştu. Hiçbirinde düğüm yoktu. Uyandığında kalbi hızlı atıyordu. Elini önce yastığın altına, sonra göğsüne götürdü. Yarın ne bekleyeceğini bilmiyordu ama bir şeyi biliyordu. Bu görünürlüğün bedeli düşündüğünden daha hızlı gelmişti. Sabahki çağrı kısa sürdü. Rukiye, Nurbanu'ya birkaç sıradan soru sordu, geçen haftanın kayıtlarını doğrulattı, sonra "Gidebilirsin," dedi. Sesinde ne bir tehdit ne bir yumuşama vardı. Nurbanu odadan çıkarken içinde bir şeyin eksik kaldığını hissetti. Sanki Rukiye ona söylemek isteyip söylemediği bir cümleyi yutmuştu. Kısa süre sonra kimse yokken Ketüda kadın masasına oturdu. Önünde temiz bir kağıt vardı. Mürekkep hazırdı. Elini kaleme uzattı. Yazmaya başladı. "Sancak defterdarına, kargo kayıtlarındaki tutarsızlık hakkında resmi bir bildirim." Yazarken eli bir an durdu. Kalem kağıdın üzerinde asılı kaldı. Rukiye derin bir nefes aldı, sonra devam etti. Son satıra geldiğinde
İmzasını atarken parmakları hafifçe titredi. Bu kimsenin göremeyeceği kadar küçük bir titremeydi ama gerçekti. Kağıdı katladı, mühürledi. Mühür sesi odada sertçe yankılandı. Kesin ve geri dönüşsüz bir sesti. Aynı sabah avluda bir haber daha yayıldı. Denetim heyetinin geliş tarihi artık kesindi. 12 gün sonra kapıda olacaklardı. Nurbanu bu haberi duyduğunda elindeki tepsiyi neredeyse düşürüyordu. Zihni hızla çalışmaya başladı. Resmi şikayet, denetim heyeti, aynı hafta. Bu tesadüf değildi, olamazdı. Panik düşünmeden hareket etmesine neden oldu. Öğleden sonra limanın yakınında güvenmediği ama tanıdığı bir aracıya yaklaştı. Adı Kerim'di. Geçmişte birkaç kez iş yapmıştı onunla ama hiçbir zaman tam güvenmemişti. "Bir mesajın Venedik'e ulaşması lazım hemen," dedi Nurbanu. Sesi telaşlıydı. Her zamanki ölçülü haliyle çelişen bir telaş. Kerim'in gözleri parladı. Para kokusu almış bir adamın gözleriyle. "Ne kadar hemen?" "Bugün, yarın." Nurbanu elindeki kesesini çıkardı, ona uzattı. "Bu kadarı yeter mi?" Kerim keseyi tarttı, başını salladı. Ama gözlerinde bir şey vardı. Nurbanu'nun o an fark etmediği bir şey. Hesap yapan bir bakış. "Tamam," dedi Kerim. "Yaparım." Elini uzattı, Nurbanu'nun elini kısaca sıktı. Bu jest güven vermek için değil, anlaşmayı mühürlemek içindi. Ve Nurbanu bu farkı çok sonra anlayacaktı. Nurbanu oradan ayrıldı. Kalbi hala hızlı atıyordu. Eve dönerken yaptığı şeyin aceleye geldiğini, dikkatsizce hareket ettiğini fark etti. Ama artık geri dönüşü yoktu. Akşam olduğunda içindeki huzursuzluk büyüdü. Kerim'e güvenip güvenmediğinden emin değildi. Onu seçmesinin sebebi güven değil, çaresizlikti. Ve çaresizlik iyi kararların temeli olamazdı. Odasına döndüğünde aynanın karşısına oturdu. Kendi yüzüne baktı. Yorgun, gergin, biraz da korkmuş bir kadın gördü orada. Bu kendini tanıdığı bir yüz değildi. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordu ama tam olarak neyin yanlış olduğunu henüz bilmiyordu. Aynanın karşısında biraz daha oturdu. Kendi yüzünü inceledi. Gözlerinin altındaki hafif morluğu, dudaklarının kenarındaki gerginliği fark etti. Bu yüz aylar önceki sakin, güvenli yüzden çok farklıydı artık. İçinden bir ses sessizce ona bu değişimin geri dönüşü olmadığını fısıldadı. Dışarıda rüzgar çıkmıştı. Pencerenin tokmağı hafifçe tıkırdıyordu. Nurbanu kalkıp onu sıkıca kapattı. Ama içindeki huzursuzluk öyle kolay kapanmadı. 12 gün diye düşündü. 12 gün içinde ya bir çözüm bulacaktı ya da her şey ortaya çıkacaktı. Ertesi gün Meryem, Nurbanu'nun odasına nefes nefese girdi. Elinde tuttuğu bohçayı masaya bırakmadan konuştu. "Kerim'i biliyorum," dedi. Sesi telaşlıydı. "O adam güvenilir değil. Geçen yıl bir kadının sırrını 3 akçeye sattı." Nurbanu'nun içi buz kesti. "Ne yapmalıyım?" "Bekleme," dedi Meryem. Zaten kapıya yönelmişti. "Şimdi gel." İkisi hızlı adımlarla limana yakın sokaklara indiler. Sokaklar dar ve dolambaçlıydı. Balık kokusu ve tuzlu deniz havası burunlarına doluyordu. Nurbanu'nun ayakkabıları taşlı zeminde kaydı bir an. Meryem onu koluyla dengeledi hiç durmadan. Meryem, Nurbanu'nun bilmediği dar bir ara sokaktan yürüdü. Sonra bir kapıyı sertçe çaldı. İçeriden yaşlı bir kadın çıktı. Meryem'i tanıdı. Birkaç kelime fısıldaştılar. Nurbanu bu iki kadının nasıl tanıştığını, nasıl birbirlerine güvendiklerini bilmiyordu ama sormadı. Şu an sadece sonucu önemliydi. "Kerim henüz mesajı respondırmemiş," dedi Meryem geri dönerken. Sesi hafif rahatlamıştı. "Ama göndermek üzereydi. Bu kadın onu durdurdu benim adıma." Nurbanu'nun dizleri gevşedi. Bir ana yaslanacak bir şey aradı, bulamadı. Sadece derin bir nefes aldı. "Mesaj hala Kerim'de mi?" diye sordu. "Hayır," dedi Meryem. "Yaktırdım. Ama Kerim artık senin bir şey sakladığını biliyor. Bu tam bir hasar değil ama küçük de değil." Nurbanu başını salladı. Gerçeği kabul etti. Bir güveni feda etmişti. Dikkatsizce, panikle. Bu bedeli şimdi taşıyacaktı. "Neden bu kadar hızlı hareket ettin?" diye sordu Meryem. Sesi bu kez daha yumuşaktı. Azarlamak için değil, anlamak için soruyordu. "Korktum.
dedi Nurbanu, sesi kısıktı. Denetim heyeti, resmi şikayet, hepsi aynı anda geldi. Düşünecek zamanım yok gibi hissettim. Korku en kötü danışmandır, dedi Meryem. Elini onun eline koydu. Bunu biliyorsun artık, değil mi? Biliyorum, dedi Nurbanu. Ve bu kez bu kelimenin ağırlığını gerçekten hissediyordu. Sokakta yürürlerken Meryem, Nurbanu'nun koluna girdi, sıkıca tuttu. Parmakları kolunun üzerinde sıkı bir çember oluşturdu. Neredeyse acıtacak kadar. Bir daha yalnız karar verme, dedi. Sesi bu kez sert değildi, sadece endişeliydi. Ben buradayım, bunu unutma. Unutmayacağım, dedi Nurbanu, sesi kısıktı. Meryem'in kolu dönüş yolunda hiç gevşemedi. Bu sıkı tutuş Nurbanu'ya artık gerçekten yalnız olmadığını en somut şekliyle hatırlatıyordu. Saraya döndüklerinde ikisi de sessizdi ama bu sessizlik öncekinden farklıydı. İçinde bir tür anlaşma vardı, söylenmemiş ama hissedilen. Odasına döndüğünde Nurbanu aynanın karşısına oturdu. Yorgun yüzüne baktı. Gururu kırılmıştı ama içinde başka bir şey de vardı. Minnettarlık. Meryem olmasa bugün çok daha kötü bir şey olabilirdi. Yastığın altındaki 3 nesneyi, düğümü, boş zarfı, notu bir kez daha düzenledi. Sanki bu düzen kaybettiği kontrolü biraz olsun geri getirecekmiş gibi. Bir daha yalnız karar vermeyeceğim, diye tekrarladı kendine. Ama bu sözün ne kadar tutulabileceğini bilmiyordu. Çünkü önündeki günler yalnız kalmayı değil, doğru kişiye güvenmeyi gerektirecekti. Ve bunu nasıl ayırt edeceğini henüz öğrenmemişti. Parmaklarını yastığın kenarında gezdirdi. Orada duran nesnelerin varlığından güç aldı. En azından bu gece tek başına değildi. Dışarıda gece çökmüştü. Sarayın kandilleri teker teker yakılıyordu. Nurbanu penceresinden bu ışıkların çoğalışını izledi. Her biri bir odayı, bir hayatı, belki bir sırrı aydınlatıyordu. Kendi kandili de yanıyordu şimdi ama içindeki alev önceki gecelerden daha temkinliydi. Birkaç gün sonra Hasan, Nurbanu'ya kısa bir işaretle arşivin unutulmuş bir köşesinde buluşmayı önerdi. Bu köşe kayıt odalarının en eskisiydi. Yıllarca kullanılmamış, tozlu raflarla doluydu. Kimse buraya girmezdi artık. Nurbanu oraya vardığında Hasan onu bekliyordu. Elinde eski, deri kaplı bir defter vardı. Yüzünde temkinli ama sıcak bir ifade vardı. İlk buluşmalarındaki mesafeden farklı. "Sana bir şey göstermek istedim," dedi. Defteri masaya bıraktı. Tozlu kapağını dikkatle açtı. Sayfalar sararmıştı. Mürekkep bazı yerlerde solmuştu. Hasan bir sayfayı buldu. Parmağını bir sütuna götürdü. Orada küçük çizimlerle aynı ip düğümünün onlarca versiyonu vardı. Her biri hafifçe farklı ama temelde aynı. Nurbanu'nun nefesi kesildi. "Bu ne?" "Eski bir kayıt," dedi Hasan. Sesi alçaktı, sanki bir sırrı paylaşıyormuş gibi. Yıllar boyunca saraya gelen bazı kadınlar kendi aralarında böyle işaretler kullanmış. Kim kimin güvenilir olduğunu bilsin diye. Kim nereden geldiğini saklamak istiyorsa bu işareti taşımış. Ne zamandan beri? Bilmiyorum tam olarak. Ama bu defter en az 20 yıllık. Hasan'ın parmağı sayfanın kenarında durdu. "Bu düğümü ilk siz bağlamadınız Nurbanu Hatun. Çok daha önce başlamış bir şey bu." Bu cümle Nurbanu'nun içinde bir şeyi kırdı ama acıyla değil, bir hayranlıkla. Şimdiye kadar bu işareti kendi küçük, yalnız sırrı sanmıştı. Oysa o çok daha büyük, çok daha eski bir zincirin sadece bir halkasıydı. Parmaklarını sayfadaki çizimlerin üzerinde gezdirdi. Her birinin arkasında bir kadın, bir hikaye, bir korku, bir hayatta kalma çabası olduğunu düşündü. Kaç kadın bu düğümü bağlamıştı? Kaçı hala bu sarayda sessizce kimliğini taşıyordu? "Bunu kimseye söylemedin değil mi?" diye sordu Nurbanu. "Kimseye," dedi Hasan. "Sen sorana kadar ben de tam anlamamıştım aslında. Ama kayıtları tutarken bu tekrar eden şekli fark ettim. Sonra senin sorduğun soru her şeyi birleştirdi." Nurbanu arşivin loş ışığında bu bilgiyle birlikte garip bir sükunet hissetti. Yalnız değildi. Hiçbir zaman tam olarak yalnız değilmiş belki de. Bu saray görünmeyen bağlarla örülü bir ağdı ve o, bu ağın hem bir ürünü hem de yeni bir örücüsüydü. İçinden geçen bir düşünce oldu tam o an ama sesi söylemedi. Belki bir gün bu küçük işaretler, bu sessiz ağ
çok daha büyük bir şeye dönüşecekti. Belki bir gün sadece bir sandığın etiketini değil, çok daha uzak yerlerden gelen haberleri taşıyacaktı bu tür bir dil. "Rukiye bu zincirin bir parçası mıydı?" diye sordu sonunda. Sesi neredeyse fısıltıydı. Hasan omuz silkti. "Bilmiyorum ama 30 yıl önce bu sarayda çalışıyordu, öyle değil mi? Belki de en eski halkalardan biriydi." Bu olasılık Nurbağan'ın zihninde yeni bir kapı açtı. Rukiye'nin bakışındaki o tanımlanamayan pırıltı, belki de korku değil, bir tanışıklıktı. Kendi geçmişinin bir yansımasını görmenin verdiği bir şey. Defteri kapatmadan önce Hasan son bir uyarı yaptı. "Bunu kimseye gösterme. Bu defter birçok kadının hayatını taşıyor." "Göstermeyeceğim," dedi Nurbanu. "Ama bir gün belki bu ağı ben de büyütebilirim." Arşivden çıkarken Nurbağan'ın adımları daha hafifti. Korku hala oradaydı ama artık yalnız taşınan bir korku değildi. Elindeki düğüme bir kez daha baktı. Bu kez farklı bir gözle. Bir tehdit değil, bir miras olarak. Dışarıda akşam güneşi son ışıklarını avluya bırakıyordu. Taşlar altın rengine bürünmüştü. Nurbanu bir an durdu. Bu ışığı içine çekti. Sanki uzun zamandır ilk kez gerçekten nefes alıyordu. Meryem'i bulduğunda ona her şeyi anlatmadı. Sadece "Yalnız değilmişim," dedi gülümseyerek. Meryem bu cümlenin ardındaki ağırlığı tam anlamasa da gülümsemesine karşılık verdi. Günler geçtikçe Nurbanu'nun yeni güveni fark edilir oldu. Adımları daha rahat, bakışları daha dikti. Sofrada bile eskisinden daha az konuşurdu. Ama sessizliği artık bir çekingenlik değil, bir sükûnetti. Perihan bunu izliyordu. Sessizce ama dikkatli. Elindeki işi bırakıp Nurbanu'nun her hareketini gözden geçiriyordu. Sanki bir şey kaçırmaktan korkuyormuş gibi. Bir öğleden sonra Nurbanu'nun Hasan'la kısa bir buluşmasını arşivin yakınındaki koridordan geçerken Perihan tesadüfen gördü. İki kişinin alçak sesle konuştuğunu, Hasan'ın Nurbanu'ya küçük bir kağıt uzattığını fark etti. Perihan bunu yanlış okudu. Kendi korkularının merceğinden baktığında gördüğü şey bir ittifak değil, bir tehditti. Belki Nurbanu kendi konumunu güçlendirmek için onun aleyhine bir şeyler çeviriyordu. O akşam Rukiye'nin kayıt odasının kapısına yaklaştı, tereddütle. İçeri girmeden önce durdu, elini kapıya kaldırdı, indirdi. Tekrar kaldırdı. Kapı açıldı. Rukiye çıktı, onu karşısında buldu. "Bir şey mi istiyordun?" Perihan bir an konuşamadı. Sonra kelimeleri döküldü. "Nurbanu'yu birkaç gün önce arşivde bir katiple gördüm. Gizlice konuşuyorlardı. Belki önemli değildir ama düşündüm ki..." Cümlesini bitirmedi. Sesi kısılmıştı. Rukiye'nin gözlerinde bir şey değişti. İnce ama kesin bir kayma. "Hangi katip?" diye sordu Rukiye. Sesi ölçülüydü ama artık dikkat kesilmişti. "Adını bilmiyorum," dedi Perihan. Şimdi pişmanlığın ilk kırıntıları belirmeye başlamıştı içinde ama artık geri dönemezdi. Genç biriydi, kayıt işleriyle uğraşan. Rukiye başını salladı, teşekkür etti, kapıyı kapattı. Perihan koridorda kaldı. Kendi söylediği sözlerin ağırlığıyla baş başa. Tam o sırada Nurbanu koridorun diğer ucundan geçiyordu. Perihan'ın Rukiye'nin kapısından çıktığını gördü. Gözleri buluştu bir an. Perihan hızla bakışını kaçırdı. Adımlarını sıklaştırdı. Neredeyse koşarak uzaklaştı. Bu tuhaflık Nurbanu'nun içinde bir alarm çaldırdı. Perihan'ın davranışı sıradan değildi. Bir şey olmuştu ve o şey muhtemelen Nurbanu ile ilgiliydi. Odasına döndüğünde Meryem'i buldu. Ona az önce gördüğünü anlattı. "Perihan mı?" dedi Meryem, kaşları çatıldı. "O kadın kendi gölgesinden bile korkar. Rukiye'ye ne söylemiş olabilir ki?" "Bilmiyorum," dedi Nurbanu. "Ama iyi bir şey söylemediğini hissediyorum." İkisi bir süre sessizce oturdular. Aralarında yeni bir tedirginlik büyüyordu. Nurbanu henüz ne olduğunu bilmese de bir şeyin değiştiğini, bir dengenin bozulduğunu hissedebiliyordu. "Yarın ne yapacağız?" diye sordu Meryem sonunda. "Bekleyeceğiz," dedi Nurbanu. Ama bu kelime ağzında acı bir tat bıraktı. Bekleme artık ona güven vermeyen bir stratejiydi. "Perihan'a kızgın mısın?" diye sordu Meryem. Sesi meraklıydı. Nurbanu bu soruyu düşündü uzun bir süre.
"Hayır," dedi sonunda. Kendi de şaşırarak bu cevaba. Korkmuş bir kadının yaptığı bir şey bu. Ben de korksam belki aynısını yapardım. "Sen yapmadın ama," dedi Meryem. "Ben de dene diye baskı görmedim belki. Ya da farklı bir yol seçtim," dedi Nurbanu. Herkesin korkuyla başa çıkma şekli aynı değil. Mumu söndürmeden önce pencereden dışarı baktı. Avlu karanlıktı. Sadece uzak bir kapının önünde bir kandil yanıyordu. O ışığın kimin odasına ait olduğunu bilmiyordu. Ama bir an o ışığın Perihan'ın odası olabileceğini düşündü. Belki de o da uyuyamıyordu, kendi söylediklerinin ağırlığı altında. Ertesi gün Hasan, Nurbanu'yu her zamanki köşede bulmadı. Onun yerine kısa bir not bıraktı. Sarayın en tenha koridorlarından birinde, bir taşın altında. Bu, aralarındaki gizli haberleşme yöntemlerinden biriydi. Nurbanu notu açtığında Hasan'ın el yazısıyla birkaç kelime okudu. "Bir süre görüşmesek daha iyi olur. Rukiye Ketüda dün beni çağırdı, sorular sordu. Dikkatli olmalıyız." Bu birkaç kelime Nurbanu'nun içinde büyük bir boşluk açtı. Hasan'ın güvenli, sıcak tonunun yerine bu resmi, mesafeli birkaç cümle almıştı. Onu bulmaya çalıştı ama Hasan artık eski rotalarını kullanmıyordu. Kayıt odasına farklı saatlerde giriyor, koridorlarda Nurbanu ile göz göze gelmemeye özen gösteriyordu. 3 gün sonra arşivin unutulmuş köşesinde son bir kez karşılaştılar. Kısa, mesafeli bir konuşma oldu. "Neden?" diye sordu Nurbanu. Sesinde kırgınlık vardı, gizleyemedi. "Korkuyorum," dedi Hasan dürüstçe. "Sen için değil, kendim için de değil, ailem için. Eğer bir şey ortaya çıkarsa bedeli sadece benim olmayacak." Nurbanu bunu anlıyordu ama anlamak acıyı azaltmıyordu. Bir an arşivin tozlu kokusunu, o gün paylaştıkları hayranlık dolu sessizliği hatırladı. Şimdi bu anı bir kayıp gölgesiyle karışıyordu. "Peki defter?" "Sende kalsın bilgiler," dedi Hasan. "Ama artık ben sana yardım edemem. En azından şimdilik." Bu bir ihanet değildi. Nurbanu bunu biliyordu. Bu, korkunun mantıklı bir sonucuydu. Ama sonuç aynıydı. Yalnızdı yeniden. Hem de tam da en çok ihtiyaç duyduğu anda. Hasan'ın gözlerindeki pişmanlığı gördü ama bu pişmanlık kararını değiştirmeye yetmedi. Bazen, diye düşündü Nurbanu, en dürüst korku bile bir yalnızlık bırakırdı arkasında. Hasan gitti. Arşivin sessizliği geri döndü. Nurbanu bir süre orada kaldı. Tozlu raflara baktı, elindeki boş notu sıkıca tuttu. Tozun kokusu burnuna doldu. Eski kağıtların o küf kokan ama tuhaf biçimde teselli edici kokusu. Bu köşe bir hafta önce ona umut vermişti. Şimdi sadece bir boşluğu hatırlatıyordu. Rukiye'nin baskısı artık sadece kendisine değil, herkese yayılıyordu. Hane genelinde bir tedirginlik hissediliyordu. Herkes kendi kayıtlarını, kendi geçmişini bir kez daha gözden geçiriyordu. Koridorlarda konuşmalar alçak sesle yapılıyor, kapılar eskisinden daha sık kapatılıyordu. Odasına döndüğünde Meryem'i buldu. Ona son gelişmeleri anlattı. Meryem'in yüzünde bu kez tam bir teselli yoktu. O da bu kaybın ağırlığını hissediyordu. "Denetim heyeti yaklaşıyor," dedi Meryem. Sesi ciddiydi. "Zamanımız daralıyor, müttefiklerimiz azalıyor." Bu sözler odada asılı kaldı bir süre. İkisi de söylenmeyen asıl soruyu düşünüyordu. Eğer zaman tükenirse ne kalacaktı geriye? Nurbanu bunu biliyordu ama Meryem'in ağzından duymak gerçeği daha da somutlaştırdı. Bir hafta önce elinde bir ağ, bir umut, bir gelecek vardı. Şimdi geriye kalan tek şey kendisi ve yaşlı bir kadının sadakatiydi. O gece yatağına uzandığında ilk kez bu mücadeleyi kaybedebileceğini düşündü. Bu düşünce onu korkuttu ama aynı zamanda tuhaf bir şekilde netleştirdi de. Artık kaybedecek zamanı yoktu. Yeni bir yol bulmalıydı ve bu kez hatasız. Mumu üflemeden önce yastığının altındaki nesneleri bir kez daha kontrol etti. Düğüm, boş zarf, Rukiye'nin çağrı notu. Üçü de hala oradaydı, sessiz tanıklar gibi. Karanlıkta gözlerini kapattı ama uykusu gecikti. Zihni elindeki azalan seçenekleri tekrar tekrar sayıyordu. Rukiye onu bir kez daha çağırdı. Bu sefer sesi daha keskindi. Nurbanu kayıt odasına girdiğinde Ketüda kadının masasında dağınık kağıtlar vardı. Her zamanki düzenli hali değildi bu. Mürekkep hokkası devrilmiş,
Koyu bir leke masanın kenarına doğru yayılmıştı. Kimse onu silmemişti. "Hasan'la ne konuştun?" diye sordu Rukiye. Doğrudan, hiçbir giriş yapmadan. Nurbanu'nun içi sıkıştı ama yüzünü sabit tuttu. "Kayıt işleri hakkında Ketüda Hanım, başka bir şey değil." "Kayıt işleri," diye tekrarladı Rukiye. Sesinde bir alay vardı ama alayın altında başka bir şey de gizliydi. "Bu sarayda herkes kayıt işleri der. Sonra gerçek işler gölgede kalır." "Ben sadece görevimi yapıyorum," dedi Nurbanu. Sesi sakindi. Rukiye ayağa kalktı. Masanın etrafından dolaştı, Nurbanu'nun karşısına geçti. Aradaki mesafe her zamankinden azdı. "Görevini mi? Yoksa başka bir şey mi saklıyorsun?" Bu soru doğrudan, sert bir şekilde sorulmuştu. Nurbanu bir an cevap veremedi. Sadece Rukiye'nin gözlerine baktı. Orada gördüğü şey öfke değildi tam olarak. Bir çaresizlik vardı. Bastırılmaya çalışılan bir panik. "Hiçbir şey saklamıyorum," dedi Nurbanu sonunda. Rukiye'nin elindeki kalem masaya sertçe düştü. Ses odada yankılandı. Bir an için Ketüda kadının her zamanki soğukkanlılığı çatladı. Sesi titredi ilk kez. Bu saray hiçbir şeyi affetmez. Bunu unutma." Sonra hemen kendini toparladı. Kalemi yerden aldı, sesini sertleştirdi. "Gidebilirsin." Elleri hala hafifçe titriyordu kalemi tutarken. Bu ayrıntı Nurbanu'nun gözünden kaçmadı. Kapıya doğru yürürken bile aklından çıkmadı. Nurbanu odadan çıktı ama içinde yeni bir düşünce vardı. Tam olarak şekillenmemiş ama güçlü. Rukiye korkuyordu. Belki ondan değil, kendi geçmişinden. Koridorda durdu, kalbi hızlı atıyordu. Ama bu kez korkudan değil, bir tür kararlılıktan. Bu çatlağın ardında bir şey vardı ve o şeyi bulmalıydı. Akşam Meryem'e anlattı gördüklerini, sesinin titremesini, elinin kalemi masaya vuruşunu. "Sanki kendi kendine söylüyordu o sözleri," dedi Nurbanu. "Bana değil." Meryem uzun süre düşündü. "Belki de öyle," dedi sonunda. "Belki de bu saray ikinize de aynı şeyi öğretti. Susmayı." Bu düşünce Nurbanu'nun zihninde yankılandı. Eğer Rukiye de bir zamanlar onun gibiyse, bir zamanlar sessizce saklanmayı öğrenmiş bir kadınsa, o zaman aralarındaki bu savaş belki de hiç olmaması gereken bir savaştı. Ama bunu doğrulamanın bir yolu yoktu henüz. Sadece bir sezgisi vardı ve bu sezgi önündeki günlerde ona rehberlik edecekti. O gece Nurbanu, Rukiye'nin sesindeki titremeyi zihninde tekrar tekrar dinledi. Bu korkusunu değil, cesaretini besleyen bir sesti artık. Mumu söndürmeden önce kendine ilk kez açıkça bir soru sordu. "Eğer bu kadın da benim gibiyse, ona karşı savaşmak yerine ne yapmalıyım?" Cevabı yoktu henüz. Ama soru, karanlıkta, onunla birlikte uyudu. Ertesi sabah hanenin danışma odasına çağrıldı. Bu kez tek başına değildi. Oda her zamankinden daha kalabalıktı. Sandalyeler düzenli bir sıra halinde dizilmişti. Şehzadenin annesine bağlı kıdemli bir kadın, Gülbahar Kalfa, orada oturuyordu. Yanında Rukiye ve 2 başka görevli daha. Nurbanu içeri girdiğinde tüm gözlerin aynı anda ona döndüğünü hissetti. "Otur," dedi Gülbahar Kalfa. Sesi resmi ve soğuktu. Nurbanu oturdu. Kalbi hızlı atıyordu ama yüzü sakindi. Odadaki gerginlik neredeyse elle tutulurdu. "Kayıtlarda bazı tutarsızlıklar bulundu," dedi Gülbahar Kalfa, önündeki kağıtları düzelterek. "Ve senin adın bir katiple gizli görüşmeler yaptığın konusunda geçiyor." Nurbanu'nun içi buz kesti ama sesini kontrol etti. "Kayıt işleri için konuştuk hanımefendi. Başka bir amacım yoktu." "Kayıt işleri mi?" Gülbahar Kalfa'nın gözleri keskinleşti. "O zaman neden gizlice arşivin unutulmuş bir köşesinde konuştunuz?" Bu soru odayı daha da sıkılaştırdı. Nurbanu tüm gözlerin üzerinde olduğunu hissetti. Bu kamusal olmasa da kamusala çok yakın bir utançtı. Tam bu anda beklenmedik bir şey oldu. Rukiye, ki o ana kadar sessizce oturuyordu, öne eğildi, ağzını açtı. Sanki kesin bir suçlama yapacakmış gibi. "Ben," diye başladı ama cümlesini bitirmedi. Bir an durdu. Gözleri Nurbanu'ya değil, kendi ellerine kaydı. "Ben bu konuda emin değilim hanımefendi. Belki de sadece bir yanlış anlaşılmadır." Odadaki herkes şaşkınlıkla ona baktı.
Rukiye'nin bu kadar sert bir konudan geri adım atması hiç beklenmedik bir şeydi. Gülbahar Kafa kaşlarını çattı. "Sen bu şikayeti bildiren kişi değil miydin?" "Öyleydim," dedi Rukiye. Sesi bu kez daha temkinliydi. "Ama şimdi düşünüyorum da belki fazla ileri gittim. Kesin bir kanıtım yok." Bu beklenmedik bir geri çekilişti. Nurbanu, Rukiye'nin yüzündeki ifadeyi okumaya çalıştı. Ama orada gördüğü şey zafer değildi, rahatlama da değildi. Bir tür korku vardı. Kendi sözlerinden korkan bir kadının ifadesi. Gülbahar Kafa'nın kalemi masada bekledi bir süre. Sonra kağıdı kenara itti. Konu şimdilik kapanmıştı. Ama havadaki gerginlik dağılmamıştı henüz. Odadaki diğer görevliler şaşkın bakışlarla birbirlerine baktı. Kimse bu ani geri çekilişin nedenini anlayamamıştı. Nurbanu ise bu tuhaf sessizlikte ilk kez gerçek bir ipucu yakaladığını hissetti. Rukiye'nin çekingenliği tesadüfi değildi. Gülbahar Kafa bir süre sessiz kaldı. Sonra başını salladı. "Bu konuyu şimdilik kapatıyoruz. Ama dikkatli olun, ikiniz de." Toplantı bitti. Herkes dağıldı. Nurbanu odadan çıkarken bacakları titriyordu. Ama ayakta kalmayı başardı. Krizden sağ çıkmıştı. Ama tam olarak nasıl olduğunu anlayamamıştı. Koridorda Rukiye ile göz göze geldiler. Bir an, sadece bir an. Rukiye'nin bakışında bir şey vardı. Nurbanu'nun daha önce hiç görmediği bir şey. Belki bir tanışıklık, belki bir uyarı, belki ikisi birden. Hiçbir kelime konuşmadılar. Ama Nurbanu artık kesin olarak biliyordu. Rukiye'nin garip davranışının, bu ani geri çekilişin bir açıklaması olmalıydı. Ve o açıklamayı bulacaktı. Ne pahasına olursa olsun. Odasına döndüğünde ellerinin hala titrediğini fark etti. Oturdu, onları birbirine kenetledi. Sıcaklık verene kadar bekledi. Kriz geçmişti ama içindeki gerilim geçmemişti. Sadece biçim değiştirmişti. Korkudan meraka. O gece Meryem, elinde küçük bir kumaş parçasıyla Nurbanu'nun odasına geldi. Yüzü her zamankinden solgundu. Mumu yakmadan önce kapıyı 2 kez kontrol etti. Sonra masaya oturdu. Sesi bir fısıltıdan farksızdı. "Bugün konuştum," dedi oturmadan. "Eski bir tanıdığımla, hala hayatta olan birkaç kişiden biriyle. 30 yıl önce Rukiye'nin bu saraya nasıl geldiğini sordum." Nurbanu nefesini tuttu. Ve Meryem elindeki kumaş parçasını masaya bıraktı. Üzerinde solgun ama tanınabilir bir işaret vardı. Aynı ip düğümünün bir varyasyonu. "Rukiye bu sarayın malı değildi başlangıçta," dedi Meryem. Sesi alçaktı. "O da senin gibi uzak bir yerden geldi. Adı bile şimdiki adı değildi. Buraya geldiğinde hayatta kalmanın tek yolunun her şeyi silmek olduğunu öğrendi. Ve o kadar iyi sildi ki 30 yıl sonra hiç kimse, belki kendisi bile gerçek geçmişini hatırlamıyor artık." Nurbanu bu bilgiyi bir süre sessizce taşıdı. Zihni hızla geriye dönüyordu. Rukiye'nin sert tepkileri, elinin titremesi, o ani geri çekiliş, hepsi şimdi yeni bir anlam kazanıyordu. "O zaman o beni ifşa etmeye çalışmıyordu," dedi Nurbanu. Sesi neredeyse fısıltıydı. "Hayır," dedi Meryem. "O kendi geçmişini örtmeye çalışıyordu. Senin izin onun kendi izine çok benzemesi onu korkuttu. Kayıtları o kadar sıkı incelemesinin sebebi bu. Bu gerçek Nurbanu'nun içinde bir fırtına kopardı. Öfke değildi bu ama şaşkınlıktan çok daha derin bir şeydi. Aylardır bir düşman sandığı kadın aslında kendi aynasıydı. Aynı korkuyu taşıyan, aynı yalnızlığı yaşayan bir kadın. "Peki neden bana bunu söylemedi?" diye sordu Nurbanu. "Neden bir kez olsun açıkça konuşmadı?" "Çünkü konuşmak ikimizin de en çok korktuğu şeydi belki," dedi Meryem. "Sen de söylemedin değil mi? Hiçbir zaman açıkça." Bu Nurbanu'yu susturdu. Haklıydı Meryem. İki kadın aylarca birbirlerini sessizce izlemiş, sessizce yargılamış ve hiçbiri gerçeği söylemeye cesaret edememişti. Bu düşünce
Nurbanu'da tuhaf bir hüzün yarattı. Ne kadar çok zaman, ne kadar çok gerginlik sadece iki kadının birbirine açılamamasından doğmuştu. Belki de bu sarayın en büyük hastalığı buydu. Herkesin kendini korumak için birbirinden sakladığı gerçekler. Kumaş parçasını eline aldı. Üzerindeki solgun işareti parmaklarıyla izledi. Bu, kendi düğümünün bir kardeşiydi. Farklı bir el tarafından bağlanmış ama aynı korkudan doğmuş. "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu Meryem. Mumun ışığı titredi bir an, sonra dikleşti. Odadaki gölgeler kısaca oynadı duvarda. Nurbanu elindeki kumaş parçasını masaya bıraktı, sonra tekrar aldı, parmaklarının arasında çevirdi. Bu küçük hareket, düşüncelerinin ne kadar dağınık olduğunu ele veriyordu. Nurbanu hemen cevap vermedi. İçinde iki yol vardı. Bu bilgiyi kullanıp kendini güvence altına almak ya da başka bir şey. Henüz tam olarak neyin başka bir şey olduğunu bilmiyordu ama içinde bir yön şekilleniyordu. "Düşünmem gerek," dedi sonunda. "Ama bir şey kesin. Artık ona düşman gibi bakamam." Dışarıda uzaktan denetim heyetinin yaklaştığına dair bir haber daha duyuldu. Zaman daralıyordu ve şimdi Nurbanu'nun kararı sadece kendisi için değil, ikisi için de belirleyici olacaktı. Meryem giderken kumaş parçasını masada bıraktı. "Sen de kalsın," dedi. "Belki bir gün ona göstermenin bir yolunu bulursun." Nurbanu kapı kapandıktan sonra uzun süre o kumaşa baktı, mumun titrek ışığında. 30 yıl önce bir kadın, bugün onun yaşadığı korkuyu yaşamıştı. Ve 30 yıl sonra bile o korku hala bir sarayın taş duvarları arasında yankılanıyordu. Sabah bir görevlinin sesi avluyu doldurdu. "Denetim heyeti yarın sabah kapıda olacak." Bu haber hanenin her köşesine hızla yayıldı. Kadınlar telaşla kayıtlarını gözden geçiriyor, hizmetliler odaları düzenliyor, herkes son bir hazırlık telaşına kapılmıştı. Avludan tokmak sesleri, süpürge hışırtıları, birbirine bağıran sesler yükseliyordu. Bu sarayın en telaşlı sabahlarından biriydi. Nurbanu odasında tek başına oturuyordu. Elinde düğüm, karşısındaysa büyük bir karar. Elindeki bilgiyle, Rukiye'nin geçmişiyle ne yapacağına karar vermesi gerekiyordu. İfşa edebilirdi. Bu kendi güvenliğini sağlayabilir, Rukiye'nin baskısını sona erdirebilirdi. Ama bu bir kadının 30 yıllık hayatını yıkmak demekti. Ve Nurbanu artık biliyordu ki o kadın kendisinin bir yansımasıydı. Ya da sessiz kalabilirdi. Ama sessizlik artık ona güven vermiyordu. Bu bilgiyle sessiz kalmak bir zamanlar Perihan'ın önerdiği sakla ve sus stratejisine benzer bir edilgenlik olurdu. Ve Nurbanu bunun kendi yolu olmadığını çoktan öğrenmişti. Kapı vuruldu. Meryem içeri girdi. Elinde bir tepsi vardı ama yemeği getirmemişti bu kez. Sadece endişeli bir yüzle Nurbanu'nun karşısına oturdu. "Ne yapacaksın?" diye sordu doğrudan dolaysız. Nurbanu bir süre cevap vermedi. Düğümü avucunda çevirdi. "Bilmiyorum," dedi sonunda. "Ama bir şey biliyorum. Onu düşman olarak göremem artık. Belki de hiç düşman olmadı." "Peki heyet geldiğinde?" Nurbanu elindeki düğümü avucunun içinde çevirdi bir kez daha. Gözlerini ona dikti sanki bir cevap arıyormuş gibi. "Onunla konuşmam gerek," dedi sonunda. Kendi kendine karar verir gibi. "Önce onunla, heyetten önce." Meryem uzun bir süre sessiz kaldı. Elindeki tepsiyi masaya bıraktı, oturdu. Yüzünde Nurbanu'nun daha önce hiç görmediği bir karışıklık vardı. Gurur ve korku aynı anda. "Bundan emin misin?" diye sordu sonunda. "Emin değilim," dedi Nurbanu dürüstçe. "Ama bu denemeye değer tek yol gibi görünüyor." Meryem başını salladı ama gözlerinde bir endişe vardı. "Riskli bir yol bu." "Biliyorum," dedi Nurbanu. "Ama sessizlik de riskliydi, saklanmak da riskliydi. Belki de artık tek güvenli yol dürüst olmaktan geçiyor." Bu cümleyi söylerken kendi sesindeki netliğe kendisi de şaşırdı. Aylar önceki tereddütlü, temkinli kadından çok uzaktaydı artık.
pencereden dışarı baktı. Avluda hazırlık telaşı sürüyordu. Uzaktan atların kişnemesi duyuluyordu. Sanki heyet çoktan yaklaşıyormuş gibi bir gerginlik vardı havada. Elindeki düğümü sıkıca kavradı, sonra gevşetti. Bu küçük hareket içindeki kararlılığın bir yansımasıydı. Artık korkuyla değil, netlikle hareket etmeliydi. "Bu gece gideceğim," dedi Nurbanu. "Onun odasına. Konuşacağız." Meryem uzun süre baktı ona, sonra yavaşça başını salladı. "O zaman ben de yanında olacağım. En azından kapının önünde." Nurbanu bu teklife minnettar bir gülümsemeyle karşılık verdi. Artık yalnız değildi bu kararda ama kararın kendisi tamamen ona aitti. Akşam çöktüğünde Nurbanu ayağa kalktı. Düğümü avucuna aldı, kapıya yürüdü. Adımları kararlıydı ama kalbi hızlı atıyordu. Bu hikayenin en büyük adımı olacaktı ve geri dönüşü yoktu artık. Elindeki düğümün ipini bir kez daha sıktı. Sanki ondan güç alıyormuş gibi. Aylardır onu korkutan bu küçük nesne şimdi ona bir tür cesaret veriyordu. Kim olduğunu, nereden geldiğini hatırlatan bir cesaret. Koridorda yürürken sarayın gece sesleri etrafını sardı. Uzak bir kapı gıcırtısı, bir nöbetçinin adımları, rüzgarın pencerelere çarpışı. Nurbanu bu sesleri her zamankinden daha net duyuyordu. Sanki bedeni onu bu anın ağırlığına hazırlıyordu. Meryem koridorun başında bekliyordu. Hiçbir şey söylemedi, sadece başıyla onayladı. Nurbanu ona son bir bakış attı, sonra Rukiye'nin odasına giden yola döndü. Rukiye'nin özel odasının kapısı aralıktı. İçeride tek bir kandil yanıyordu. Nurbanu kapıyı hafifçe vurdu, cevap beklemeden girdi. Rukiye masasında oturuyordu. Önünde kağıtlar vardı ama yazmıyordu. Sadece oturuyor, boşluğa bakıyordu. Nurbanu'yu görünce şaşırdı. Ayağa kalkmaya davrandı. Sonra durdu. "Bu saatte ne işin var burada?" diye sordu. Sesi her zamanki sertliğini taşımıyordu artık. Nurbanu kapıyı arkasından kapattı. Masaya yaklaştı. Elindeki düğümü çıkardı. Sessizce masanın üzerine bıraktı. Rukiye'nin gözleri düğüme kaydı. Sonra Nurbanu'nun yüzüne. Uzun bir sessizlik oldu. Kandilin alevi bir an sönecek gibi titredi. Sonra yeniden parladı. "Biliyorum," dedi Nurbanu sonunda. Sesi sakin ve netti. "30 yıl önce sen de benim gibiydin." Rukiye'nin yüzü bir anda değişti. Öfke, korku, şaşkınlık hepsi aynı anda geçti oradan. Ayağa kalktı ama nereye gideceğini bilmiyormuş gibi durdu. "Kim söyledi bunu sana?" diye sordu. Sesi titriyordu. "Önemli değil kim söyledi," dedi Nurbanu. "Önemli olan artık ikimizin de bildiği bir gerçek var." Rukiye bir süre konuşamadı. Sonra sandalyeye geri çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı. "Yıllarca," dedi. Sesi boğuktu. "Yıllarca kimse bilmedi. Ben bile unutmaya çalıştım." "Ben seni ifşa etmek için gelmedim," dedi Nurbanu. Sesi yumuşadı ama kararlılığını korudu. "Tam tersine geldim." Rukiye başını kaldırdı. Gözlerinde bir umut kırıntısı vardı ama hala şüpheyle karışık. "Yarın heyet gelecek," dedi Nurbanu. "İkimizin de kayıtları incelenecek. Eğer birbirimize karşı savaşırsak ikimiz de kaybederiz. Ama eğer birbirimizi korursak..." "Ne öneriyorsun?" diye sordu Rukiye. Sesi hala tedirgindi. "Sessizlik karşılığında sessizlik," dedi Nurbanu. "Ben seni ifşa etmem, sen beni ifşa etmezsin. Ve belki bundan sonra birbirimize düşman değil, birbirimizin koruyucusu oluruz." Uzun bir sessizlik daha oldu. Kandilin ışığı iki kadının yüzünde titreşiyordu. Gölgeleri duvarda birleşiyordu. Rukiye ilk kez Nurbanu'ya farklı bir gözle baktı. Ne bir tehdit olarak, ne bir rakip olarak ama bir insan olarak. "Neden bunu yapıyorsun?" diye sordu. Sesi artık daha yumuşaktı. "Beni cezalandırabilirdin. Bu bilgiyle her şeyi kaybettirebilirdin bana." "Çünkü senin kaybın benim kazancım olmazdı," dedi Nurbanu. "Sadece iki kadının aynı korkuyla ayrı ayrı çöküşü olurdu." Rukiye elini masaya koydu. Parmakları düğüme yaklaştı ama dokunmadı.
Bunu düşünmek için çok zaman harcadım, dedi sesi titrek. Kimin dost, kimin düşman olduğunu asla tam bilemedim. Belki de bu yüzden herkesi düşman sandım, güvenli olsun diye. Artık bir dostun var, dedi Nurbanu. Sesi kesin ve sıcaktı. Rukiye uzun süre düşündü. Sonra yavaşça başını salladı. Neredeyse görünmez bir hareketle. Yarın kayıtlar hazır olacak, dedi sonunda. Sesi kesin ve netti. Hiçbir şey bulunamayacak. Bu kesin bir kabul anlamına geliyordu. Nurbanu içinde derin bir rahatlama hissetti. Ama aynı zamanda bir ağırlık da. Bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ama bu değişim korktuğu gibi bir kayıp değil, beklenmedik bir kazanç olacaktı. Bir şey daha, dedi Rukiye, Nurbanu tam kapıya yönelirken. Sesi bu kez daha yumuşaktı. 30 yıl önce benim de bir Meryem'im olsaydı, belki bu kadar yalnız taşımazdım hepsini. Nurbanu döndü, ona baktı. Şimdi yalnız değilsiniz, dedi. Rukiye'nin gözlerinde bir şey parladı. Minnettarlığa benzer bir şey. Hiçbir şey daha söylemedi ama bu bakış yeterliydi. Düğümü masadan almadı, orada bıraktı. İki kadın arasında. Artık bir tehdit değil, sessiz bir anlaşmanın kanıtı olarak. Odadan çıkarken Nurbanu ilk kez aylardır taşıdığı ağırlığın bir kısmının hafiflediğini hissetti. Koridorda Meryem'i buldu. Gözlerindeki soruyu okudu. Sadece başını salladı. Her şey söylenmişti bu küçük hareketle. Gece serindi. Avludaki taşlar ay ışığında soluk bir gümüş rengine bürünmüştü. İki kadın bir süre sessizce yürüdüler. Aralarında artık farklı bir sessizlik vardı. Korkunun değil, paylaşılan bir sırrın sessizliği. Uzaktan bir bekçinin adımları duyuldu. Sonra uzaklaştı. Sarayın gece nöbeti her zamanki gibi devam ediyordu. Habersiz, aralarında ne değiştiğinden. Nurbanu bu düşünceyle hafifçe gülümsedi. En büyük değişimler bazen en sessiz şekilde gerçekleşiyordu. İyi yaptın, dedi Meryem sonunda. Sesi gurur doluydu. Bilmiyorum, dedi Nurbanu. Ama doğru geldi. Meryem başını salladı. Bu cevabı yeterli buldu. İkisi sarayın karanlık koridorlarında sessizce odalarına doğru yürümeye devam ettiler. Gece onları sarıyor ama artık korkutmuyordu. Sabah atların nal sesleri avluyu doldurdu. Denetim heyeti 4 kişilik bir grup resmi kıyafetleriyle, ellerinde kayıt defterleriyle geldiler. Nurbanu diğer kadınlarla birlikte uzaktan bu girişi izledi. Kalbi hızlı atıyordu ama Rukiye ile dün gece kurdukları anlaşmaya güveniyordu. Heyetin başındaki görevli sarayın başketüdasıyla kısa bir görüşme yaptı, sonra doğruca kayıt odasına yönlendirildi. Rukiye onları orada karşıladı, sakin, profesyonel bir tavırla. Hiçbir şey dünkü kırılganlığın izini taşımıyordu üzerinde. Saatler geçti. Nurbanu işini yapmaya çalıştı ama zihni sürekli o odaya kayıyordu. Perihan da yakınlarda dolaşıyordu. Gözleri endişeliydi. Kendi kayıtlarının da inceleneceğini biliyordu. Öğle vakti Nurbanu bir ara kayıt odasının yakınından geçti. İçeriden gelen sesleri duymamaya çalıştı ama merakı ona engel oldu. Heyetin sorularının tonunu, kağıtların hışırtısını, arada sırada Rukiye'nin sakin, ölçülü cevaplarını duydu. Her ses kalbinin bir kez daha hızlanmasına yetiyordu. Öğleden sonra heyetin başındaki görevli kayıt odasından çıktı. Yanında Rukiye vardı. İkisi kısa bir süre konuştular, sonra görevli başını salladı, memnun bir ifadeyle. "Kayıtlar örnek düzeyde tutulmuş," dedi. Sesi duyulacak kadar yüksekti. "Hiçbir tutarsızlık bulamadık." Bu sözler avluda bekleyen herkesin omuzlarından bir yük kaldırdı. Nurbanu derin bir nefes aldı. İlk kez günler sonra gerçekten rahatlamış hissetti. Heyet öğleden sonra geç saatte ayrıldı. Atları avludan uzaklaşırken toz bulutu bıraktı arkalarında. Sessizlik geri döndü ama bu kez farklı bir sessizlikti. Tehdidin geçtiği bir sessizlik. Hane halkı kısa bir sevinç dalgasıyla dağıldı. Bazıları kucaklaştı, bazıları sadece derin bir nefes aldı. Aylarca süren gerginlik bir anda sanki hiç olmamış gibi hafifledi omuzlardan. Nurbanu Rukiye ile göz göze geldi. Uzaktan, kalabalığın arasından. Kısa bir bakış ama içinde çok şey vardı. Bir anlaşmanın tutulduğunun, bir güvenin doğrulandığının kanıtı. Perihan da bu sahneyi izliyordu, biraz uzaktan. Yüzünde karışık bir ifade vardı. Rahatlama ama aynı zamanda bir tür hayal kırıklığı da.
Yıllardır sakla ve sus stratejisini izlemişti. Hiç iz bırakmamıştı. Ama bu strateji ona hiçbir zaman bu tür bir güç, bu tür bir bağ kazandırmamıştı. Elindeki nakışı sıkıca tuttu. Gözlerini Nurbanu ile Rukiye'nin paylaştığı o kısa bakıştan ayıramadı. Belki de, diye düşündü ilk kez, saklanmak her zaman en güvenli yol değildi. Akşam olduğunda Nurbanu, Meryem'le birlikte odasına döndü. İkisi bir süre sessizce oturdular. Günün ağırlığını üzerlerinden atmaya çalışarak. "Bitti mi?" diye sordu Meryem sonunda. "Bu kısmı bitti," dedi Nurbanu. "Ama sanırım bir şey asla eskisi gibi olmayacak. Artık kimseye tam olarak eskisi gibi güvenemeyeceğim." Bu düşünce hem bir kayıp hem bir kazançtı. Nurbanu saf bir güvenin masumiyetini kaybetmişti belki ama yerine daha derin, daha gerçek bir şey kazanmıştı. Kendi gücünün, kendi kararlarının farkındalığı. Meryem onun bu düşünceli halini fark etti. Elini omzuna koydu. "Bugün iyi bir gündü," dedi. Sesi sıcaktı. "Evet," dedi Nurbanu ve gülümsedi. Bu kez gerçekten. "Bugün iyi bir gündü." Pencereden dışarı baktı. Avlu sakindi artık. Kandiller teker teker yanıyordu. Bu saray hala aynı sarayı ama Nurbanu artık onu farklı gözlerle görüyordu. Tehlikelerle dolu ama aynı zamanda kırılgan bağlarla örülü bir yer olarak. Günler geçti, sonra haftalar. Hanenin ritmi eski akışına döndü ama bazı şeyler görünmez biçimde değişmişti. Kimse Nurbanu'ya resmi bir ünvan vermedi. Kimse onun adını yeni bir sıfatta anmadı. Ama davranışlar değişmişti. Şehzadenin annesine yakın kadınlar artık zaman zaman ondan görüş sormaya başlamıştı. Küçük şeyler için bir kumaşın kalitesi, bir kargonun güvenilirliği. Ama bu küçük danışmalar önceden hiç olmayan bir saygının işaretiydi. Rukiye de değişmişti. Artık Nurbanu'yu gördüğünde gözlerini kaçırmıyor, tam tersine kısa ama anlamlı bir başselamı veriyordu. Bazen kayıt odasından geçerken elindeki küçük bir bilgiyi, bir kargonun geliş tarihini, bir listenin değişikliğini sessizce Nurbanu'ya emanet ediyordu. Bu güvenin yeni, sessiz bir dili haline gelmişti. Bir öğleden sonra koridorda yürürken genç bir hizmetli Nurbanu'ya seslendi. Sesinde önceden hiç olmayan bir saygı vardı. "Nurbanu Hatun, izniniz olursa..." Bu küçük değişim Nurbanu'nun içinde tuhaf bir sıcaklık yarattı. Resmi bir ünvan değildi bu ama bir tanınmaydı. Sessiz ama gerçek. Yürürken adımlarını hafifçe yavaşlattı. Bu duyguyu biraz daha uzun tutmak ister gibi. Bir hafta sonra Şehzade Selim'in kabul salonunda küçük bir toplantı daha oldu. Bu kez konu hanenin gelecek sezonki kargo düzeniydi. Nurbanu beklenmedik biçimde fikrini sormaya çağrıldı. "Venedik gemilerinin geliş sıklığı hakkında ne düşünürsün?" diye sordu şehzade. Sesi resmi ama meraklıydı. Nurbanu sakin bir şekilde yılların gözlemine dayanan bir cevap verdi. Hangi mevsimde hangi kargonun güvenilir geldiğini, hangi rıhtımların daha az riskli olduğunu anlattı. Salondaki birkaç kişi şaşkınlıkla ona baktı. Bir cariyenin bu kadar net, bu kadar bilgili konuşması alışılmış bir şey değildi. Şehzade başını salladı memnun bir ifadeyle. "Senin gözlemlerin değerli Nurbanu Hatun. Bundan sonra bu konularda görüşünü almak isterim." Bu söz salonda küçük bir mırıltı yarattı. Bazı kadınlar şaşkınlıkla, bazıları hafif bir kıskançlıkla baktı ona. Ama Nurbanu bu bakışları önemsemedi artık. Kazandığı bu konum dışarıdan gelen bir lütuf değil, kendi kurduğu bilginin doğal bir sonucuydu. Perihan'la da bir gün karşılaştı avlunun köşesinde. İkisi de yalnızdı. Perihan önce kaçamak bir bakış attı, sonra durdu, konuştu. "Sen doğru yaptın belki," dedi. Sesi hem kırgın hem dürüsttü. "Ben hep sakladım, hep sustum. Ama bu bana hiçbir zaman senin şimdi sahip olduğun şeyi vermedi." Nurbanu bu itirafın Perihan için ne kadar zor olduğunu biliyordu. "Herkesin yolu aynı olmak zorunda değil," dedi. Sesi yumuşaktı, yargılamıyordu. "Belki," dedi Perihan. "Ama bazen keşke ben de senin kadar cesur olsaydım diye düşünüyorum." Bu cümle iki kadın arasında ilk kez gerçek bir anlayışın kapısını araladı. Ne dostluk oldular o an, ne de tam bir barış kuruldu. Ama aralarındaki gerginlik yerini sessiz bir saygıya bırakmıştı. Perihan elindeki nakışı çıkardı. Aynı, hiç bitmeyen nakışı.
Ama bu kez konuşurken ilmeği sökmedi, tamamlamaya devam etti. Nurbanu bunu fark etti. Küçük ama anlamlı bir değişim olarak kaydetti içinden. Rüzgar avluda hafifçe esti. İkisinin arasındaki sessizliği yumuşattı. Nurbanu, Perihan'ın yüzündeki yorgunluğu, yıllarca saklanmanın bıraktığı o ince çizgileri fark etti ilk kez gerçekten. "Bir gün belki sen de kendi yolunu bulursun," dedi Nurbanu ayrılırken. "Belki," dedi Perihan, ilk kez gerçek bir gülümsemeyle. "Ama şimdilik seninkini izlemekle yetineceğim galiba." Rukiye ile de birkaç kez daha karşılaştı o hafta. Kayıt odasının önünde, avluda, koridorlarda. Her karşılaşmada aralarındaki mesafe biraz daha azaldı. Bir gün Rukiye hiç beklenmedik biçimde ona bir bardak sıcak şerbet uzattı. Hiçbir açıklama yapmadan, sadece kısa bir "iç" sözüyle. Nurbanu bunu kabul etti. Elindeki bardağın sıcaklığını avuçlarında hissetti. Bu küçük jest, aylardır süren gerginliğin karşısında tuhaf derecede büyük bir anlam taşıyordu. İki kadın kısa bir süre hiçbir şey konuşmadan yan yana durdular. Şerbetin tatlı kokusu aralarında asılı kaldı ve bu sessizlik artık hiçbir tehdit taşımıyordu. Akşam olduğunda Nurbanu elindeki düğümü bir kez daha çıkardı. Ama bu kez saklamak için değil, sadece bakmak için. Artık onu gizlemiyordu. Bileğine bağladığı ince bir bantla herkesin görebileceği ama kimsenin sorgulamayacağı bir şekilde taşıyordu. Meryem akşam yemeğinden sonra yanına geldi. Elinde her zamanki gibi bir tepsiyle, ama bu kez oturdu. Uzun süre kaldı. İkisi arasında artık hiçbir tehdit gölgesi yoktu. Sadece yılların getirdiği sessiz bir yakınlık vardı. "Gurur duyuyorum seninle," dedi Meryem, sesi samimi. "Bu sarayda senin yaptığın gibi bir şey yapan çok az kadın gördüm." Nurbanu bu övgünün altında ezilmedi. Tam tersine onu daha da netleştirdi kendi kararına. "Belki de," dedi, "cesaret her zaman büyük bir şey yapmak değil. Bazen sadece doğru anda, doğru kişiye elini uzatmaktır." Nurbanu gülümsedi. Ama gülümsemesinde bir olgunluk da vardı. Kazandığı bu yeni konumun, bu yeni saygının bir bedeli olduğunu biliyordu. Artık kimseye eskisi gibi sorgusuz sualsiz güvenemeyecekti. Ama bu bedeli artık korkuyla değil, bilgiyle taşıyordu. Pencereden dışarı baktı. Avlu sakindi. Yıldızlar netti o gece. Hikayesinin bu bölümü kapanıyordu. Ama Nurbanu biliyordu ki kurduğu bu sessiz ağ, bu küçük güven zinciri henüz sadece başlangıçtı. Odasına geri döndüğünde masasının üzerinde küçük bir kağıt buldu. Hasan'dan gelmişti. Kısa bir not. "Belki artık tekrar konuşabiliriz," diye yazıyordu. Temkinli ama umutlu bir dille. Nurbanu bu notu okuyunca hafif bir gülümseme yayıldı yüzüne. Kaybettiği bağlantılardan biri yavaşça kendi hızında geri dönüyordu. Yatağına uzanmadan önce bileğindeki düğümü bir kez daha inceledi mumun titrek ışığında. Bu küçük nesne bir zamanlar onu ele verebilecek bir tehlikeydi. Şimdi ise kimin olduğunu, nereden geldiğini, ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatan bir işaretti. Dışarıda uzak bir yerlerden bir bekçinin sesi duyuldu. Saatin geç olduğunu haber veriyordu. Saray uykuya hazırlanıyordu. Ama Nurbanu'nun içinde artık eskisi gibi bir tedirginlik yoktu. Yerini, temkinli ama gerçek bir huzur almıştı. Gece geç saatte Meryem, Nurbanu'nun odasına son bir kez geldi. Elinde mum yoktu bu kez. Ay ışığı pencereden içeri süzülüyor, odayı yumuşak bir gümüş tonuna boyuyordu. "Uyumadın mı?" diye sordu Meryem kapıda durarak. "Uyuyamadım," dedi Nurbanu gülümseyerek. "Ama iyi bir uyuyamama bu." Oda sıcaktı. Yaz gecesinin ağır havası pencereden içeri süzülüyordu. Uzaktan, çok uzaktan bir kayığın su üzerinde bıraktığı hafif çırpıntı sesi geliyordu. Belki bir balıkçı, belki gece yarısı bir haberci. Nurbanu bu sesi dinledi. Hayatın kendi küçük dramlarının dışında sessizce akmaya devam ettiğini hatırladı. Meryem içeri girdi. Nurbanu'nun yanına, yatağın kenarına oturdu. İkisi bir süre sessizce kaldılar. Pencereden dışarı, sarayın uykuya dalmış avlusuna baktılar. "Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyorum," dedi Meryem sonunda. Sesi yumuşak ve nostaljikti. "Küçük, temkinli bir kızdın. Kimseye güvenmiyordun ama kimseyi de suçlamıyordun. Sadece izliyordun." "Hala izliyorum belki," dedi Nurbanu. "Evet," dedi Meryem.
Ama artık sadece izlemiyorsun. Artık harekete geçiyorsun. Nurbanu bu sözü içine aldı, tarttı. Doğruydu. Aylar önceki o kadın sadece bakan, sadece bekleyen bir kadındı. Şimdi ise kendi kararlarını alan, kendi ağını kuran bir kadındı. "Seni hep izledim, hep yanındaydım," dedi Meryem. Sesi ciddileşti, gözleri parladı hafifçe. "Senin bilmediğin çoğu şeyi bilirim Nurbanu. Ama hiçbirini asla kimseye söylemedim, söylemeyeceğim de. Bazı şeyler sadece taşınmak için vardır, paylaşılmak için değil." Bu sözler Nurbanu'nun içinde derin bir duygu uyandırdı. Minnettarlık, sevgi ve bir tür huzur. Meryem yıllardır sessizce onun en büyük koruyucusu olmuştu. Hiçbir zaman bunu ilan etmeden, hiçbir zaman bir karşılık beklemeden. Nurbanu, Meryem'in elindeki yaşlılık izlerine baktı. Parmak eklemleri hafifçe şişmiş, cildi ince ve kırışıktı. Bu eller yıllarca onun için çalışmış, onu korumuş, onu beslemişti. Bir gün bu eller artık burada olmayacaktı diye düşündü Nurbanu ve bu düşünce içini hafifçe sızlattı. Ama şimdi, bu gece hala oradaydılar, sıcak ve gerçekti. "Teşekkür ederim," dedi Nurbanu, sesi titrek çıktı. "Teşekküre gerek yok," dedi Meryem. Elini uzatıp Nurbanu'nun elini tuttu. "Sadece bil ki bundan sonra da buradayım." Nurbanu elindeki düğümü bir kez daha çıkardı, ay ışığında inceledi. Aylar önce bu küçük nesne onu korkutmuştu. Bir tehlikenin, bir ifşanın simgesiydi. Şimdi ise elinde tuttuğu şey çok daha fazlasıydı. Bir mirasın, bir zincirin, kendi kurduğu bir dünyanın imzası. Düşündü. 30 yıl önce Rukiye'nin de belki aynı düğümü, aynı korkuyla elinde tuttuğunu. Düşündü. Bu sarayın görünmeyen köşelerinde kaç kadının kendi düğümlerini, kendi sırlarını sessizce taşıdığını. Bu düşünce ona hem bir hüzün hem bir güç veriyordu. Hüzün, çünkü bu kadar çok kadının yalnız savaşması gerekiyordu bu sarayda. Güç, çünkü artık yalnız değildi ve belki bir gün başka kadınlar da onun kurduğu bu sessiz ağın bir parçası olacaktı. Anlatıcının bildiği ama Nurbanu'nun o gece bilmediği bir şey vardı. Bu küçük, gizli ağ kurma alışkanlığı, bu kargo etiketleri üzerinden kurulan sessiz haberleşme, yıllar sonra onu çok daha büyük bir role taşıyacaktı. Bir gün bu genç cariye, Venedik ve İngiltere saraylarıyla yoğun, resmi bir yazışma trafiği yürüten bir valide sultan olacaktı. Ama bu gece o sadece bir kadındı. Elinde bir düğüm, yanında sadık bir dost ve önünde belirsiz ama artık korkutmayan bir gelecek. Meryem geç saatte kalkıp gitmeden önce Nurbanu'nun alnından öptü, yaşlı bir annenin şefkatiyle. "İyi geceler kızım," dedi. "Yarın yeni bir gün." Kapı kapandıktan sonra Nurbanu uzun süre yatağında oturdu. Elindeki düğümü göğsüne bastırdı. İçindeki korku tamamen gitmemişti. Belki hiç gitmeyecekti. Ama artık o korku onu felç eden bir şey değil, onu uyanık tutan bir şeydi. Gözlerini kapattığında aklına bütün o aylar geldi. İlk şüphe, ilk yüzleşme, ilk ihanet korkusu, ilk gerçek, ilk karar. Hepsi onu bugüne, bu sessiz, huzurlu geceye getirmişti. Kazandığı şey ünvan değildi, güç de tam olarak değildi. Kazandığı şey kendi, hikayesinin sahibi olmaktı. Korkuyla değil, bilgiyle, hesaplı bir cesaretle yaşamayı öğrenmiş bir kadın olmaktı. Aklından bir kez daha geçti Rukiye'nin yüzü. O gece kandil ışığında gördüğü kırılganlık. Perihan'ın yarım bıraktığı nakışı artık tamamlaması. Hasan'ın temkinli ama umutlu notu. Şehzadenin salonundaki o kısa, resmi ama gerçek takdir. Hepsi birbirinden farklı insanlar, birbirinden farklı korkular ama hepsi aynı sarayın, aynı gecenin, aynı sessiz ağın bir parçasıydı artık. Dışarıda saray sessizliğe gömülmüştü ama bu sessizlik artık ona güven veriyordu. Mumu üfledi, karanlıkta gözlerini kapattı ve uzun zamandır ilk kez hiçbir korku taşımadan uykuya daldı. Rüyasında bu kez depoyu değil, açık bir denizi gördü. Ufukta beliren yelkenler, birbiri ardına gelen gemiler, her birinin güvertesinde tanımadığı ama bir şekilde tanıdık gelen insanlar. Rüya net değildi ama içinde bıraktığı his netti. Genişleyen bir dünya, kapanan değil. Sabah güneş ilk ışıklarını pencereden içeri gönderdiğinde Nurbanu gözlerini açtı. Dinlenmiş, hafiflemiş hissetti kendini.
Elini yastığın altına götürdü. Düğümü buldu, avcuna aldı. Artık orada saklı değil, bileğine bağlı olarak taşıyordu onu. Ama bu son gece eski alışkanlıkla elinin altında tutmuştu onu bir kez daha. Kalktı, pencereye yürüdü. Perdeyi araladı. Avlu günün ilk ışığında her zamanki gibi hareketlenmeye başlıyordu. Hizmetliler su taşıyor, bir kapı açılıp kapanıyor, uzaktan bir horoz ötüyordu. Sıradan bir sabahtı bu. Tıpkı hikayesinin başladığı o sabah gibi. Ama Nurbanu artık biliyordu ki hiçbir sabah göründüğü kadar sıradan değildi. Her sabahın altında kaç kadının, kaç sırrın, kaç kararın gizlendiğini artık biliyordu. Ve bu bilgiyle, korkuyla değil, sessiz bir sorumlulukla yaşayacaktı bundan sonra. Giyinirken aynadaki yansımasına baktı. Aylar önceki temkinli, gergin kadından farklı bir kadın gördü orada. Aynı yüz, aynı gözler ama arkalarında artık farklı bir şey vardı. Bir bilgi, bir güç ve bunları taşımanın getirdiği sessiz bir olgunluk. Odadan çıkmadan önce son bir kez bileğindeki düğüme baktı. Küçük, sıradan görünen bir ip parçasıydı gözle bakıldığında. Ama Nurbanu artık biliyordu ki bu küçük nesne aslında çok büyük bir hikayenin, çok büyük bir ağın, sessizce devam eden bir zincirin görünen ucuydu sadece. Kapıyı açtı, güne, yeni sorumluluklarına, yeni ama artık korkutmayan belirsizliğe doğru adım attı. Sabah Nurbanu her zamanki gibi erken kalktı. Erzak deposuna gitti, aylar önce her şeyin başladığı o depoya. Kapıyı açtığında içeri sızan ışık, tozlu havada ince bir huzme oluşturdu. Sandıklar hala oradaydı, sıra sıra, sessiz. Elini bir sandığın kapağına koydu. Gözlerini kapattı bir an. Bu odanın kokusunu, öd ağacı ve eski ahşap kokusunu artık farklı bir şekilde hissediyordu. Korku değil, bir tür tanıdıklık taşıyordu bu koku ona. Rukiye içeri girdi, sessizce, elinde kayıt defteriyle. İkisi kısa bir bakış paylaştılar. Hiçbir kelime gerekmedi. Rukiye masanın üzerine defterini bıraktı, sayfaları çevirdi, işine döndü. Nurbanu da kendi işine. Uzun bir süre iki kadın aynı odada sessizce çalıştılar. Bu sessizlik aylar önceki gergin, tehditkar sessizlikten çok farklıydı. Şimdi içinde bir güven vardı. Kelimelere ihtiyaç duymayan bir anlaşma. Bir ara Rukiye kalemini bırakıp pencereye yürüdü, dışarıyı seyretti. Nurbanu onu izledi. Bu kadının omuzlarındaki gerginliğin aylar önce hiç olmadığı kadar hafiflediğini fark etti. 30 yıl boyunca taşıdığı bir yükün bir kısmı artık paylaşılmıştı ve paylaşılan yük tek başına taşınan yükten daha hafifti. "Bazen düşünüyorum," dedi Rukiye, hala pencereye bakarak. Sesi alçaktı. "Keşke 30 yıl önce birisi bana da böyle bir el uzatsaydı." Nurbanu bu cümleyi içine aldı, cevap vermedi hemen. Sonra yavaşça, "Belki de bu yüzden ben size uzattım," dedi. Rukiye döndü, ona baktı uzun bir süre. Gözlerinde hem bir hüzün hem bir minnettarlık vardı. Hiçbir şey daha söylemedi ama bu bakış kelimelerden daha fazlasını taşıyordu. Öğleye doğru Meryem geldi, elinde bir sepet taze ekmekle. Üçü birlikte depo kapısının önünde kısa bir mola verdiler. Perihan da uzaktan geçerken durdu, birkaç kelime etti, gülümsedi, yoluna devam etti. Nurbanu bu sıradan öğleyi izlerken içinde derin bir minnettarlık hissetti. Hiçbir şey dramatik değildi bu sahnede. Sadece birkaç kadın aynı avluda, aynı güneşin altında kendi hayatlarını yaşıyorlardı. Ama bu sıradanlığın kendisi aylar süren mücadelenin en büyük ödülüydü. Yemek bittiğinde Nurbanu tek başına saray bahçesine doğru yürüdü. Öğle sıcağı yavaş yavaş dağılıyordu. Serve ağaçlarının gölgesi uzun bir yol boyunca serinlik veriyordu adımlarına. Havuzun kenarında durdu. Suyun yüzeyindeki ışık kırılmalarını izledi bir süre. Balıkların gölgesi taşların arasında usulca kayıyordu. Bahçıvan kadın uzak bir köşede güllerin arasında eğilmiş çalışıyordu. Nurbanu'yu görünce başını kaldırdı. Kısaca selam verdi, işine devam etti. Bu sıradan karşılaşma bile aylar önce olsa Nurbanu'da bir gerginlik yaratırdı. Şimdi sadece bir gülümsemeyle karşılık verdi. Havuzun kenarındaki taş banka oturdu. Gözlerini kapattı. Güneşin yüzündeki sıcaklığını hissetti. Uzaktan mutfak tarafından gelen hafif bir baharat kokusu, öğleden kalan yemeğin izini taşıyordu havaya. Bir yerlerde bir kapı gıcırdadı. Sonra sessizlik çöktü.
Aklına aylar önceki o sabah geldi. Sandığın üzerindeki etiket, Rukiye'nin dikkatli bakışı, korkunun içini nasıl doldurduğu. O günden bugüne kadar geçen yol uzun ve zorluydu. Ama şimdi bu sakin öğleden sonrasında geriye baktığında her adımın bir anlamı olduğunu görüyordu. Bir kelebek yakınındaki bir gül dalına kondu. Kanatlarını yavaşça açıp kapattı birkaç kez, sonra uçup gitti. Nurbanu onu izledi. Basit bir andı bu ama içinde bir huzur taşıyordu. Hayatın en karmaşık sırların ortasında bile bu kadar sade kalabilmesi. Yakındaki bir gölgede yaşlı bir kadın ipliğini eğirirken kendi kendine eski bir türkü mırıldanıyordu. Ezgisi tanıdık geldi Nurbanu'ya. Uzak bir çocukluk anısının parçasıymışçasına. Durup bir süre dinledi. Sonra yavaşça yürüyüşüne devam etti. Ezgi'nin birkaç sözünü fısıltıyla tekrarlayarak. Yolun bir kısmında cariyelerin çalıştığı dikiş atölyesinin önünden geçti. Açık pencereden iğne ipliğin hışırtısı, birkaç kadının alçak sesle sohbeti duyuluyordu. Bir zamanlar bu tür sesler bile ona kimin kiminle ne konuştuğunu çözmesi gereken bir bilmece gibi gelirdi. Şimdi ise sadece günlük hayatın sıcak, tanıdık uğultusuydu bunlar. Avlunun öbür ucundaki çeşmenin başında birkaç çocuk oyalanıyordu. Kahkahalarla su sıçratıyorlardı birbirlerine. Nurbanu bir süre durup izledi onları, dudaklarında hafif bir gülümsemeyle. Bu masumiyet, bu kadar sıradan bir mutluluk, aylar önce ona neredeyse unutulmuş gibi gelirdi. Bir çocuk ıslanın eteğini toplayarak koşup annesine sığındı. Kadın onu azarlar gibi yaparken kendisi de gülüyordu. Mutfağın önünden geçerken kaynayan bir kazanın buharı, tarçın ve karanfil kokusuyla karışarak yüzüne çarptı. Aşçı kadın kapıdan seslendi ona. Akşam için hazırladığı tatlıdan bir kaşık uzattı. Nurbanu kabul etti. Tadını çıkardı. Teşekkür etti gülümseyerek. Bu küçük nezaket bile bir zamanlar her yabancı jestin ardında bir tuzak arayan Nurbanu için artık sade bir sıcaklıktan ibaretti. Geri dönerken koridorlardan geçti. Duvarlardaki nakışlı çiniler öğleden sonra ışığında farklı bir renk alıyordu. Her zaman gördüğü ama bugün ilk kez fark ettiği bir ton. Bir hizmetçi kız elinde bir tepsiyle yanından geçti. Kısaca eğildi. Nurbanu ona gülümsedi. Kız şaşırmış gibi göründü bir an. Sonra o da gülümsedi. Yürürken cebindeki küçük kumaş parçasını hissetti elinin altında. Rukiye'nin ona öğrettiği ilk işaretlerden biri. Artık ezbere bildiği bir sembol. Bu bilgi bir zamanlar onu ürküten bir sırdan, şimdi elinde sessizce taşıdığı bir güce dönüşmüştü. Aklına kayıt defterindeki o eski sayfalar geldi bir kez daha. Onlarca yıla yayılan küçük düğüm işaretleri, onlarca kadının kendi hayatını sessizce koruma çabası. Artık kendini de bu uzun zincirin bir halkası olarak görüyordu. Ne ilk ne de son halka. Sadece kendi payına düşeni taşıyan bir tanesi. Odasına dönmeden önce kayıt odasının önünden geçti. Kapı aralıktı. İçeride Rukiye'nin kalem sesi duyuluyordu. Kağıt üzerinde usulca ilerleyen. Durdu bir an, dinledi bu sesi. Eskiden bu ses ona tedirginlik verirdi. Şimdi tanıdık bir müzik gibi geliyordu kulağına. İçeri girmedi. Sadece kapının önünden geçerken hafifçe gülümsedi, yoluna devam etti. Bazı şeylerin söylenmesine gerek yoktu artık aralarında. Sessizlik, en güçlü anlaşmanın kendisiydi bu ikisi için. Akşama doğru Nurbanu kendi odasına çekildi. Pencereyi açtı, dışarıdaki avluyu izledi. Işık yavaşça değişiyordu. Güneş batıya kayarken gölgeler uzuyor, taşlar altın bir tona bürünüyordu. Elini bileğine götürdü. Düğümü hissetti orada, tanıdık ve sıcak. Bu küçük nesne artık ona bir hikaye anlatıyordu her dokunuşta. Korku değil, hayatta kalmanın, uyum sağlamanın ve sonunda güç bulmanın hikayesini. Düşündü. Bu sarayın kaç köşesinde, kaç kadının kendi düğümünü, kendi sırrını taşıdığını. Düşündü. Belki bir gün bu sessiz ağ, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir şeye dönüşecekti. Ama şimdi, bu akşam sadece kendi küçük dünyasında, kendi küçük zaferinin tadını çıkarıyordu. Uzaktan akşam ezanının sesi yükseldi. Yumuşak ve tanıdık, taş duvarlar arasında yankılanarak. Nurbanu gözlerini kapattı. Bu sesi dinledi. İçinde artık ne korku vardı, ne endişe. Sadece sakin, derin bir huzur. Meryem'in odasına gelişini duydu. Ayak seslerinden tanıdı onu.
her zamanki gibi sessizce, sormadan içeri girdi, yanına oturdu. İkisi bir süre konuşmadan öylece kaldılar. Pencereden dışarı batan güneşi izlediler. "Yarın ne olacak?" diye sordu Nurbanu sonunda. Sesi meraklı ama tedirgin değildi artık. "Bilmiyorum," dedi Meryem gülümseyerek. "Ama artık bunu bilmemek seni korkutmuyor, değil mi?" Nurbanu bu soruyu düşündü, sonra başını salladı. "Hayır," dedi. "Artık korkutmuyor." Gece çöktükçe saray yavaşça sessizliğe büründü. Kandiller teker teker yakıldı, sonra teker teker söndürüldü. Her biri bir günün, bir hayatın, bir kararın kapanışını işaret ediyordu. Nurbanu penceresinin önünde bir süre daha kaldı. Gökyüzündeki yıldızları izledi. Bu gökyüzü aylar önce de aynıydı. Ama o zamanlar ona bu kadar geniş, bu kadar sakin görünmüyordu. Şimdi elindeki bilgiyle, elindeki güçle bu gökyüzü de ona farklı bir şey söylüyordu. Her şeyin en karanlık günlerde bile bir sona doğru ilerlediğini. Elini son bir kez bileğindeki düğüme götürdü. Onu hafifçe sıktı. Bu küçük hareket artık bir korku değil, bir teyitti. Kim olduğunun, nereden geldiğinin ve nereye gidebileceğinin teyidi. Mumu üfledi. Karanlıkta uzandı, gözlerini kapattı. Dışarıda saray aylardır ilk kez gerçekten sakin bir uykuya dalıyordu. Ve onunla birlikte içinde bir düğüm, bir hikaye, bir kadının sessiz gücünü taşıyan Nurbanu da. Uyumadan önce son bir düşünce geçti aklından. Belki bir gün bu düğüm, bu küçük ip parçası çok daha uzak denizlerin, çok daha büyük sarayların arasında dolaşan haberlerin bir parçası olacaktı. Belki bir gün bugün öğrendiği bu sessiz dil sadece bir depodaki kargo etiketlerini değil, çok daha uzak topraklardan gelen mektupları da taşıyacaktı. Ama bu gelecek bir günün hikayesiydi. Bu gece sadece bir kadının kendi küçük dünyasında bulduğu huzurun hikayesiydi. Nefesleri yavaşladı. Düzenli bir ritme büründü. Pencereden süzülen ay ışığı yavaşça yer değiştirdi odada. Duvardan zemine kaydı. Saray, taşları ve gölgeleriyle bir kez daha bir gecenin içinden geçiyordu. Ama bu gece, içinde daha önce hiç olmadığı kadar çok sessiz, kırılgan ama gerçek bir güven taşıyordu. Eğer bu hikaye bu gece sana eşlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlara beni hangi şehirden, hangi ülkeden, saat kaçta ve ne yaparken dinlediğini yazabilirsin. Hepsini okuyorum. Nurbanu'nun hikayesi, kanaldaki başka bir kadının, Hafsa Sultan'ın hikayesiyle de bağlantılı. Merak ediyorsan onu da bulabilirsin. Şimdi gözlerin ağırlaştıysa seni burada bırakıyorum. İyi geceler.